Evet, iyi akşamlar değerli kıymetli izleyicilerimiz, takipçilerimiz. 2024-2025 sezonunun 5. haftasında Galatasaray Çaykur Rizespor'u kendi saha ve seyircisi önünde ağırladı ve çok güzel baskılı bir oyunla 5-0'lık net bir galibiyetle eli boş gönderdi Çaykur Rizespor'u Rize'ye. Adnan Hocam hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun Adnan Hocam, teşekkür ederiz. Her şey yolunda. Nasıl gidiyor? Evet. Vallahi stat'taydım biliyorsun işte. Evet, stat'taydın hocam. Bir gittin Evet. oranın kokusunu aldın. Havasını bir teneffüs Havasını ettik. aldın. Başka oluyor Evet. ha, buranın havası. Teneffüs etmek güzel oluyor yani. Tavsiye ederim. Geldiğinizde hep gideriz inşallah. Tamam. İnşallah, hadi Hocam bakalım. Kenan şey yapmış. Adnan Hocam iyi oldunuz mu demiş. İyi, Size iyiyim Kenan kardeşim. Bugün biraz iyiyim. Bir serum daha yedim gündüz. İyiyim, rahatladım yani. Mutlu Hocam yine gezmelerde Teşekkür ederim. emekliliğin tadını çıkarıyor ve hocam bugün yine Mutlu Hocam deplasmandan bağlandı yayınımıza. Evet. Biraz Deplasmanda zor şartlar şu anda. altında yayını gerçekleştiriyoruz. İzleyicilerimiz eğer hatalarımız olursa bizleri affetsinler. Yok ya, izleyicilerimiz de Evet. bizden, ne olacak sanki Evet. yani hata Adnan yapıp Hocam, da. bu arada sana da büyük geçmişler olsun. Allah şifalar versin Teşekkür ederim. inşallah. Sağ olasın. Nasıl Sağ son olasın. durumunuz? Vallahi işte serum yedim 2 gündür. Bugün de yedim. Evet. İşte ilaçlar var, onları Eski kullanıyorum. kurt yıkılmaz hocam ya, bir şey olmaz. Yani, Adnan Bir Hocam de yani. bir yakın arkadaş vefat etti dün kalpten. Yapma. Onu bugün de Allah rahmet İş eylesin. arkadaşın herhalde geçmiş. He. Başınız sağ Hocam olsun. bu Allah rahmet vesileyle eylesin. vesileyle Metin Oktay'ı da anmadan geçemiyoruz. Metin Evet. Oktay'a da Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Mevlüt Kandiliniz de mübarek olsun. Evet. Tüm İslam aleminin de Amin. Mevlüt Kandilinde kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni Diliyoruz. ediyoruz. Evet. Hocam Galatasaray Çaykur Rizespor. Galatasaray kendi saha ve seyircisi önünde muhteşem bir oyun. Çaykur Rizespor tabii şimdi muhteşem diyoruz ama yani ne kadar bunu değer olarak görebiliriz Çaykur Rize'ye karşı. Yeni gelen transferlerin takıma uyumu, işte biraz daha takımla kaynaşması anlamında iyi bir maç oldu. Süper Lig maçı oldu. 3 puanlık bir maç oldu. Tabii yeni transfer Osimhen'in de taraftarlarla falan olan bağı, işte kaynaşması sanki 50 yıllık 40 yıllık böyle bir Galatasaraylıymış gibi hiç yabancılık çekmeden takıma olan uyumu, adaptasyonu, işte İsmail Jakobs'un yine soldaki performansı, hani çok iyi göze batan bir şey göremedim açıkçası ama çok da kötü demiyorum. Şimdi asıl önümüzdeki maç Fenerbahçe deplasmanında oyuncular kendi kalitelerini falan gösterecekler. Barış'ın ta ki golü atana kadar ki performansını beğenmedim. O patlayıcı gücünü bugün maçta gösteremedi veya göstermek istemedi. Yani önümüzdeki haftaki maça kendisini saklamış da olabilir. Yani o enerjisini, o temposunu, patlama gücünü baktım skorda biraz açılıyor, zorlamadı falan. Yani böyle kendisini rolanti'de, dengeli de tutmuş olabilir hocam. Onun dışında Ben al Mertens'i oyundan yine dedi zaten. Ben oyundan aynen. al dedi Evet. zaten. Aynen. Mertens'i Golden çok sonra, beğendim. evet. Yine öndeki pres baskı, Torreira yine aynı hocam. Yalnız öyle bir Sanchez var ki hocam, Sanchez oyunun, yani Sanchez'in oluşu takımın önde oynayan oyuncuların inanılmaz derecede güvenini artıran bir oyuncu. Dolayısıyla bugünkü ilk goldeki Sara'nın, gecenin yıldızı Sara'nın, yeni transfer Sara'nın da 2 asist ve 1 golüyle Bir gol. yıldızlaştığı maçta yapmış olduğu asiste ortada. Sanchez'in müthiş kafa vuruşu, duran top organizasyonuydu. Hocam ben yüzeysel olarak gördüklerim bunlar. Siz neler gördünüz? Ben bu arada mesajları yayına getireyim. Mutlu Hocam, senden başlayalım. Deplasmandasın. İstersen seni bir dinleyesin izleyicilerimiz bir zahmet. Ayet Öztürk iyi yayınlar demiş. Çok özür diliyorum hocam. Çok pardon. Mustafa Kan selam aleyküm. Hayırlı yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Buyurun Mutlu Hocam. Evet, buradan bütün izleyicilerimize iyi akşamlar. Hepimize iyi yayınlar diliyorum.
Bugünkü maç her ne kadar farklı bir galibiyet almış olsa da Galatasaray bir nevi önümüzdeki hafta oynanacak Fenerbahçe maçında gerçek bir Galatasaray o zaman belli olacak diyebiliriz. Yani şu an Galatasaray farklı bir galibiyet aldı. Takım olarak iyi oynadılar. Özellikle yeni transferler Osimhen, Sara, ayrıca Sanchez, sakatlıktan dönen Sanchez gerçekten bu maçta ağırlığını koydu ve kendilerini fazlasıyla hissettirdiler. Demin ki Adnan Hocam'ın söylediği gibi de Sanchez'i kesinlikle Galatasaray'ın ben omurgası olarak görüyorum ve vazgeçilmezi olarak artık bundan sonra belirtiyorum. Yani Sanchez yoksa Galatasaray yok. Yani artık bu kadar net söyleyebiliriz. Ayrıca hep kafamda benim soru işaretleri vardı. Osimhen gelmeden önce Icardi acaba yani sakatlanırsa veya işte aksi bir durum söz konusu olursa nasıl bir Galatasaray olabilir diye. Osimhen'den sonra artık şu an kafam, ben şahsi fikir olarak söylüyorum, çok rahat ve artık Galatasaray'a kesinlikle Icardi'nin alternatifi bir oyuncunun olması gerekiyordu. Bu da Bu Osimhen'le sezon ilgili. itibar, ya bu Tabii. sezon olarak konuşuyoruz. Aynen. Bu Çünkü sezon kiralık. itibariyle de Evet. evet Icardi'nin alternatifi olarak olacağını artık hepimiz gördük. Burada Gabriel Saray'a ayrı bir parantez açmak istiyorum. 2 asist, 1 gol. Yani gerçekten hep kafalarda soru işareti olan Sara acaba yani kendini Galatasaray'da veya Türkiye'de ispat edebilecek mi? Hep kafalarda soru işareti vardı. Bu maçta gördük ki kendini ispat etti diyebilir miyiz bilmiyorum ama kendini gösterdi bu maçta. Ben Galatasaray'da oynayacağım, ben Galatasaray'da varım hissini verdi. O kadar net söyleyebiliriz. Onun haricinde Jakobs yani Galatasaray'ın uzun zamandır aradığı stoper, sağ stoper Jakobs'la birlikte tamamlanmış diyebiliriz. Yani bir nevi yeri tam sağlam oldu diyebilirim yani Galatasaray'ın sağ beki. Onun haricinde orta sahada Torreira, bildiğimiz Torreira, her zamanki gibi çalışkanlığı ve yani atom karınca diyebileceğimiz bir performansı her zamanki gibi sahaya yansıttı. Yani futbolcuları tek tek sayacak olursak bugün hepsi elinden gelen her şeyi yaptı, taraftar dahil. Yani Galatasaray'ın ilerleyen süreçte yani bu önümüzdeki hafta oynayacakları Fenerbahçe maçında gerçek gücünü ortaya koyacak ve yani gerçekten ne olduğunu veya ne olacağını o maçta hep birlikte göreceğiz yani. İnşallah böyle devam ederler diye düşünüyorum. Yani bugünkü farklı galibiyette fazla aldatmasın. Tamam, takım olarak da güzel oynadı, hareketli bir futbol sergilediler. Ancak dediğim gibi ya önümüzdeki hafta Galatasaray o hafta belli olacak. Yani ne olduğu o hafta Hocam, kendini gösterecek. ne diyorduk? Eğer bir takım, yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, özellikle bu 3 takımdan birisi bu sezon hangisi şampiyon olmak istiyorsa, yani şampiyon olmak istiyoruz diyorlarsa İstanbul derbilerini kazanmaları gerekiyor diyorduk. Doğru mu hocam? Yani Doğru hocam, bak evet. şimdi bakıyoruz, şimdi 38 milyon Rizespor'un kadro değeri. Hadi o küsurat ile beraber 39 diyelim. Galatasaray'ın olmuş 200 küsürlerde hocam. Dolayısıyla yani arada Anadolu takımlarıyla, yani bu 3 kulübün işte arasındaki kadro değeri anlamında fark, kalitesi anlamındaki farklar da çok fazla açılmaya başladı. Hocam çok özür dilerim. Arkadan bir tık tık bir ses geliyor ama bir kalem şeyi mi böyle bir Yok. tık tık ses Bende geliyor ama. yok. Tamam. Dolayısıyla kadrolar inanılmaz derecede makas açıldı ve haftaya eğer Galatasaray şimdi 2 puan da önde şu anda, devam edeceğim diyorsa şampiyon, ki yani zaten öyle, ne yapması gerekiyor? Mutlaka ve mutlaka Fenerbahçe derbisini kazanması gerekiyor. Kolay değil, zor bir maç olacak. Hocam psikolojik üstünlüğünün de önde olacağı bir maç ortam olacak. Dolayısıyla derbileri kazanması gerekiyor şampiyon olacak takımın. Evet. Beren Öztürk iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz Beren, sağ olasın. Tamer'in kızı bildiğim kadarıyla. Evet. Evet, sağ ol Evet. Beren'cim. Teşekkür ediyoruz Beren'e. Sağ olasın. Evet, sağ Her olsun. zaman izle bizi Beren. Adnan Öpüyoruz hocam, Beren'i. evet. Adnan hocam sen neler gördün?
Zaten hocam şimdi bugün sahada ben oradaydım biliyorsun. Seninle sürekli Evet. yazıştık, görüştük. Yazıştık, konuştuk seninle. Yani Evet. futbol için tüm atmosfer güzeldi. Gerçekten seyirciler de çok iyi. Hava çok güzeldi. Her yönüyle tam futbol havası vardı. Şimdi sahanın içine gelince de zaten dünkü son transferimizden bahsetmiştik. E, Sağ kanatta çok iyi ortaları var demiştik. Şalai, değil mi? Salah'ı, evet, Evet. Salah'ı. Evet. Şalai deniyormuş hocam onun ismi. Neyse. Tamam hocam. Şimdi Yani hocam bu Şalai müthiş ortalar yapan bir futbolcu. Çok diri. Bugünkü maçta inan yani bugün koysan yine oynardı bugünkü maçta. Bunun ortalarıyla var ya bizim golcülerimiz müthiş yani işler yapacak. Bu çok iyi bir transfer oldu. Zamanla göreceğiz zaten faydasını. Jakob zaten çok tecrübeli bir futbolcu hocam gerçekten. Aklıyla oynuyor yani beyniyle oynuyor. Sanchez zaten demiyoruz. Takımın Icardi'den sonraki ağası yani babası. Sahada duruş hocam herkese güven veriyor. Abdülkerim bile aynen öyle. kendine geliyor, güveniyor yani. Bak kaleci hep ilerilerde oynadı bak farkındaysan. aynen. Şey gibi. Aynen. Libero gibi oynadı Muslera bugün. Sanchez'in sayesinde oynadı bak. Evet. Şimdi zaten Sara sahanın yıldızıydı bugün. Dediğin gibi 2 asist bir golle oynadı. Zaten bugün Fenerbahçe 11'inde oynayacakların çoğunu 3-4 topçuyu aldı oyundan. Bunlar zaten Fenerbahçe maçına Aynen hazırlanmak aynen. için. 66 Tabii. aynen. 66'dan sonra hepsini aldı Onlar hocam. Fenerbahçe maçında direkt oynayacak futbolcular. O maçı da düşündü zaten hocam. Hocanın bir de en büyük şansı ne biliyor musun hocam? Berkan ve Kaan Ayhan gibi joker oyuncuları var. Bak bu Hocam Berkan var ya gerçekten oyuna bak girdiği zaman müthiş ya. nasıl Yani diri değil hakikaten mi? var ya Diri nasıl ya. diri hocam. Yani Bak hakikaten inanılmaz demek ki kendisine iyi bakıyor yani hakikaten. Yani bakıyor, yaşlı genç bakıyor. gerçi de yani fizik şeyi de yerinde biliyorum. Yakından da gördüm yani. Kaan da öyle evet Kaan da Evet. öyle. Kaan da Şimdi öyle. Hocam Okan yani Hoca'nın yani en büyük şansı böyle 2-3 tane joker oyuncusu olması çok iyi bir şey bak. Bu çok önemli bir şey. Bunu ve oyuna her aldığı maçlarda bu oyuncular görevini yerine getiriyor. Bu büyük bir şanstır. Biraz Yener daha alışamadı takıma. Bunu görüyoruz. Biraz daha güçsüz, evet. kuvvetsiz gibi. Yener biraz daha zamanı var onun. O da inşallah kendine gelir. Bir Yani de fizik hocam gücü Hocam biraz seri zayıf gibi. Evet. tabii galibiyetler zayıf. geldiği sürece, seri Evet. galibiyetler motivasyon olarak da yükseldiği sürece takımın morali, motivasyonu falan o da takıma uyum sağlayacaktır. Barış hocam, Barış Bu hocam. arada Kenan Ha. yine musluğu açtı. Evet. Sağ olsun. Teşekkür ediyoruz Kenan Kenancığım kardeşimize. çok sağ ol. Teşekkür ediyoruz. Kesene bereket. Sağ olasın, var Şimdi olasın. Buyur abi. Barış hocam bugün Galatasaray Story'e de girdim stadın önündeki. Evet. Maske satışı bitmişti. Maskeler bitmişti. Bak. Allah Allah. Evet. Ben de dedim alayım bir tane yani bir şey olsun dedim. Salah'ı da bazı maçlarda O da maskeli maskeyle oynuyor. Tabii. maskeyle Evet, evet. 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 Şimdi tribünler hep maskeli olacak hocam yakında az zamanda. Evet. Şimdi bunların Osimhen hocam bak fark ettiyseniz bu beklenen forvetler olurdu. Topu saklayan böyle önünde rakibe böyle göğsünü şey Evet. yapan. O kadar güzel o hareketleri yapıyor ki ayağından topa. Ondan sonra da pasını veriyor. Ara paslarını veriyor. Galatasaray bugün ileride çok iyi baskı kurdu bak. Şimdiye kadar hiç Bencil de yapamıyordu bunu. oynamadı Evet. hocam. Evet, Evet. bencil de oynamadı. Doğru İleride söylüyorsun. çok iyi baskı yaptı. Onun için bugünkü maçı zaten ben bir antrenman gibi gördüm. Yani hafif geldi Rizespor zaten. Evet. Galatasaray belki daha ciddi bir rakip olsa daha da güzel oynardı bak. Rakibe göre oynadı bugün. Evet. Antrenman maçıydı. Bu yeni gelen transferlerin işte zaten Sara hocam gerçekten fiziği çok iyi bir futbolcu. Yani yorulmuyor bak. 90 dakika yorulmuyor. Duruşu, fiziği yani bir güven veren bir futbolcu tipi var. Hocam ben bugün buradan Galatasaray'ın transfer dönemi içerisinde yangın yapan yangın tayfaya da bu maç armağan olsun diyorum. Yani Sara geldi beğenmediler. Yeelert geldi beğenmediler. Jakobs geldi beğenmediler. Osimhen geldi biraz tamam mamam falan filan dediler. Onun dışında transferlerin hiçbirini beğenmediler. Oysa ki bugün skoru 5-0'a getiren yine kadronun eski tamam evet Sara'nın illaki bir yani etkisi oldu. Ama ben daha Sara'nın da biraz daha bir tık daha zamanının Tabii olduğunu zamanı var. düşünüyorum. Zamanı Yani var. onun da Zamanı var. zamanı var. Evet. Dolayısıyla Osimhen'in
hani o ben geçen seneden beri buradayım, 2 sezondur buradayım gibi falan yaklaşım, yani oyun şekli, duruşu falan inanılmaz derecede etkiledi Hocam, de takımı genel Barış anlamda. Hocam tam Galatasaray taraftarının aradığı bir futbolcu tipi. Aradığı futbol. Aynen. O kadar aynen. iletişimi seyircilerle iyi ki tam Galatasaray. Evet. Melo'dan sonra böyle bir futbolcu arıyordu. Melo'dan sonra. Evet. İrem Akbaş tebrikler Galatasaray'ım demiş. İrem iyi yayınlar demiş. Fatma Barın iyi yayınlar demiş. Hepinize çok teşekkür ediyoruz Evet, çok arkadaşlar. Sağ teşekkürler. olun, var olun. Şu an anlık 283 kişiyiz. Arkadaşlar yayınımızı beğenip kanalımıza da abone olursanız şu 3000 bandına doğru da bir ilerlersek süper olur. Semanur Dündar tebrikler Galatasaray'ım demiş. Saadettin Turan Galatasaray mı çok iyiydi, Rize mi çok kötüydü? Evet, bunu konuşalım Saadettin Turan. Evet. Bir garip demiş. Hayırlı kandiller, tebrikler Teşekkür Galatasaray ediyoruz. demiş. Çok sağ Çok olsun. teşekkür Evet. ediyoruz. Mesajlar peş peşe gelmeye başladı. Serdar selam, iyi yayınlar dilerim demiş. Çok teşekkür ederiz. Enver Şahin, Gabriel Sara çok iyi performans sergiledi. Bayağı iyiydi. Bu akşam Galatasaray demiş. Ali Karakaya bravo demiş. Hocam hemen buraya geliyorum. Saadettin Turan. Galatasaray mı çok iyiydi? Rizespor mu çok kötüydü Mutlu Hocam? Evet, şimdi yayınımızın ilk konuşmamda da bunu belirttim. Yani Galatasaray bugün hareketliydi. Gerçekten özellikle Adnan Hocam'ın da söylediği gibi ileri uçta gayet iyiydi. Hiç bencillik yoktu. Sürekli ara paslarla Rizespor kalesine ilerlediler. Gayet performansları çok iyiydi. Ancak bu Galatasaray'ın 5-0'lık galibiyeti bizleri yanıltmasın. Saadettin kardeşimize de burada güzel bir tespitle yorum yaptığı için teşekkür ediyoruz. Yani Galatasaray'ın gerçek gücünü biz haftaya Fenerbahçe maçında göreceğiz. Fenerbahçe maçında göreceğiz. Nasıl bir performans sergileyeceğini, gücünün ne olduğunu önümüzdeki hafta Galatasaray kendini gösterecek. Ama bugüne gelecek olursak tabii Rizespor'la Galatasaray'ı karşılaştıracak olursan Galatasaray 10 gömlek üstün, yani şu anki kadroyla veya işte futbolla diyelim yani. İşin gerçeği bu. Ama Galatasaray gücünü de önümüzdeki hafta oynayacağı futbolla bizlere izletecek ne olduğunu. Evet. Adnan Hocam sana da gol bardakçıya mı yazıldı Osimhen'e mi sorusunu sorayım. Bardakçı'ya yazıldı. mi? Aslında Osimhen'in çok büyük katkısı var. Aslında değdi gitti de Bardakçı'ya Ekranlarda yazdılar. Osimhen olarak geçti yalnız. Ekranlarda Osimhen olarak geçti. Abdülkerim'e yazdılar. Evet. Aslında Osimhen'in golü. Bence de Osimhen. Yayıncı kuruluşun yine şeyleri mi yoksa? Tabii olur ya. Evet. Onu şişirmiyorlar şimdi Fenerbahçe'ye karşı. Şimdiden havaya Evet, sokmuyorlar valla. Mutlu Hocam Adnan Hocam Rize neden bu kadar kötü? Yani ligin ilk haftasında ben Fenerbahçe'den izlediğim de Rize, 5 tane yediler. Evet. yani hocam çok iyi Samsun maçıydı değil mi ilk maçı, yanlışım yoksa. Berabere kaldıkları. Rize Evet. iyi oynuyordu Evet. Rize, evet. Hocam ne dedik biz burada? Övdük, Evet. işte yerlere göklere sığdıramadık. Dedik ki temposu şöyle böyle falan filan. Yani demek ki hocam sıradan Anadolu bir takımı yani. Yani Hocam ben hani İlhan hocası da Palut'tan bu çok kadar formsuz basit. bu sene. Yani evet yani. İlhan Palut da çok formsuz bu sene. Yani hocada da ben böyle bir şeyli görüyorum. Yani bir soğukluk var gibi. Yani takımla sanki bir sorunu var gibi, yönetimle ya da takımla. Yoksa Rize'nin kadrosu iyi kadro. Bak ilerleyen günlerde, zamanlarda Rize oturur. Bugünkü maça gelirse Galatasaray iyiydi. Bak gerçekten Galatasaray iyiydi yani. Bugün herkes coşkuluydu. Önemli bak, coşkuluydu. Tribünler coşkuluydu. Osimhen gibi bir Ben adamın şöyle sahada düşünüyorum hocam. olması Çaykur Rize değil de başka bir takım da olsaydı Galatasaray en az 2-3 fark atar etmiyor. gönderirdi hocam. Fark etmez. Evet. Evet, Fark etmez. Adnan Bugün hocam. Buyurun. havasını yakalamıştı. Evet. Bugün her şey ortamdaydı. Zaten taraftarlar bak ne dedim, maske satışı bitmişti hocam. Osimhen'e herkes endekslenmiş. Yani az çok sağ kanat, sol kanat eksiklerde transferler yapılmış. Yani şöyle böyle seyirciler iyi ya, rahat şu anda, kafası rahat. Ama Evet hocam. işte zamanla oturacak tabii bu kadro. Sara hemen maç sonrası Adnan hocam olsaydı sen de orada soruyu soracaktın. Evet, Gol sürprizimiz attı. vardı. Biz arkadaşlarımıza dün Evet. söylemiştik. Ben işte rahatsızlığımdan dolayı kalamadım. Basın toplantısına girecektim. Evet. Oradan
birkaç soru sorardık. Ama ben yani erken döndüm. Çok rahatsızdım. Evet. Bir dahaki O- sonraki haftaya. Gabriel Sara, gol attığım için mutluyum. Takıma yardım ettiğim için mutluyum. Okan hocalar bana talimatlar veriyor. Oyun içinde de değişiklikler oluyor bazen. Ne isterlerse yapmaya çalışıyorum. Duran topları çocukluğumdan beri çalışıyorum. Babam bana bunun önemli silah olacağını söylemişti. Hocam, benim Okan Hoca'ya kamp dönemi, ikinci kamp döneminde sorduğum soru buydu. Evet, ikinci kampta. Ne demiştik hocam basın toplantısında, hocaya ne sormuştuk? Demiştik ki hocam, oyun akışı içerisinde oyunun Duran toplar, kilitlendiği evet. oyunun kilitlendiği anlarda duran topların önemini hepimiz biliyoruz. Bununla ilgili bu sezon özel önlemler alacak mısınız? Çalışmalar yapacak mısınız? Diye sorumuzu Okan Hoca'ya sormuştuk basın toplantısında. Ve Okan Hoca da bunun önemi üzerinde çok çok değinmişti. Atanın ve tutanının gibi, işte vuranının gibi teknik terimlerle durumu anlatmıştı. Hocam, bugün de bunu yaşadık ve bundan sonrası için de bunu tekrardan bak, Sara'nın ikinci asistinde de yine duran toptan Mertens'in verdiği organizasyon, yani duran top organizasyonu, yani Mertens Sara'ya verdi, Sara kesti topu. Diğerinde ise ilk asistinde ise direkt Sara kesti yani. Dolayısıyla belli ki antrenmanlarda bu sezon içerisinde özellikle bu konu Okan Hoca'nın dikkatini çekebilmişiz bu anlamda. Artık ben buna kanaat getirdim yani. Okan Hoca'nın dikkatini çekebildiğimizi düşünerekten bu maç içerisindeki duran top organizasyonlarında önemini hep beraber veya geliştirildiğini hep beraber görüyoruz. Barış hocam, İyi Barış. ayaklar olduğu sürece zaten olacak. Buyur hocam. Barış hocam, bir de kornerler Mertens değil artık Sara atmalı yani. Kornerler Evet, Sara'nın olmalı tabii. Evet. Mertens atmamalı. Mertens ceza sahasının karşısında altı basın dışında frikikler falan olursa olur. Ama artık kornerler falan Sara'nın işi olması lazım bu. Yani Mertens kullanmaması lazım. Evet. Zaten basın toplantısına girseydik onları söyleyecektik yani, sorardık. Sormuşlardır da belki, ben şimdi dinlemedim. Evet. Yani artık o duran toplar toplarla Sara'nın ilgili tabii. duran toplarla ilgili aslında Galatasaray'ın güzel ayakları var. Yani işin Var, açıkçası sıkıntı yok. Mertens, Sara, daha önce Kerem vardı. Yani Berkant çok iyi kullanır. Berkant aynı. Tabii. Yani dediğimiz gibi Galatasaray o konuda sıkıntı yaşamaz ama yine de dediğiniz gibi duran toplar her zaman için önem arz etmiştir yani bütün maçlarda. Bu arada Barış Hocam, yorumlarını bizlerden esirgemeyen bütün izleyicilerimiz ve bu arada Emrah Yüce Hocam, kardeşimize müthiş yorumlar geliyor. Müthiş çok yorumlar teşekkür geliyor. ediyoruz yorumlarından dolayı. Herkese de iyi kandiller diliyoruz. Evet. Ben hani sesli okumuyorum ama mesajları yayına getiriyorum. Mesajları yayına getiriyorum. Siz devam edebilirsiniz. Hocam, şimdi bakıyorum mesela istatistiklere de baktığım zaman toplam şut sayısı 25'e 4 hocam. İsabetli Evet. şut sayısı 9'a 1. Topla oynama 57'ye 43. Pas 417'ye 326. Pas isabeti 83'e 76, faul 16'ya 11. Hep Galatasaray üstün hocam. Kornerlerde de üstün, ofsaytta da üstün. Hocam yani inanılmaz kötü bir Rize izledik ya. Yani şimdi Rize'nin Rize neyini mesela, anlatacağım bilmiyorum Rize yani. 47 diyorsun ya Evet. topu. Hep yanlamasını oynadı hocam. Hiç ileriye gitmedi yani. Hep Evet. geri yanlamasını oynadı. Topu onun için 47. Aslında başarılı bir 47 değil yani. Rize'nin Evet. top kalma oranı. İleriye gidemedi hiç. Kenan, kesene bereket tekrardan, sağ olasın ya. Kenan kardeşim çok sağ ol. Vallahi Bizleri sağ olasın ya. gerçekten çok memnun Kenan, ediyorsunuz. seni bulacağım, sana yemek ısmarlayacağım. Seni bulacağım Kenan. Galatasaray çok Evet. iyi oynadı yani. Galatasaray her Evet. zaman iyi ama bu defa Galatasaray fazla iyi, fazla Rize kötüydü Evet. demiş. Şimdi Tamam. Galatasaray'ın kafası rahat olursa Okan Hoca'nın, futbolcunun, Galatasaray'ı gerçekten Evet. kimse tutamaz. Bak bunu söyleyeyim. Hiç transfer olsun olmasın önemli değil. Galatasaray'ı hocam hep sahanın dışına atmaya çalışıyorlar, bak farkındaysan. Hocam, bir şey soracağım. Heh. İkinize de soruyorum. 66. dakikadan sonra, yani o hani toplu bir değişiklik yaptı ya Okan Hoca. Evet. O değişiklikten sonra hoca
taktik değiştirdi mi? Yani bu 3-5-2 falan deneme, yani ikili forvete falan geçti ya, Batshuayi, Değiştirdi, Osimhen, onları değiştirdi. falan. Değiştirdi. Evet. Mutlu hocam, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Sonra Yani Adnan orada hocam sen. çift forvete, yani çift santrofora döndü. 3-5-2'ye Orada, döndü. 3-5-2'ye döndü evet, orada. aynen öyle, 3-5-2'ye. Hı hı. Ya buradaki zaten saha içerisindeki değişiklik bütün maçlarda olabilir. Yani yapılan değişikliklerle farklı sisteme geçebilirler. Yani bu normal bir şey. Bugün de bunu yaptılar, denediler yani. Ben burada demin Adnan hocamın söylediği gibi bir şeye açıklık getirmek istiyorum. Şimdi son yapılan transfer Salahi veya Şalai neyse Hı. sağ kanatta oynamayacak mı bu futbolcu kardeşimiz? Sağ Sağ kanatta kanatta. oynayacak. Şimdi sağ kanatta Barış var. Barış'la birlikte nasıl olacak veya Barış'ı Barış sola mı sola geçecek alacaklar? hocam. Barış Yani sola şimdi burada geçecek. bir kafa karışıklığına yol açıyor. Yani zaten sağda bizim sıkıntımız sağda değil soldaydı Kerem'in gidişiyle birlikte. Yani acaba orada saha içerisindeki dizilişte mi bir farklılık ortaya çıkacak? Jakobs Barış götürecek sol kanadı. Sağ kanadı Evet. da Yani şimdi bugün Salah'a verecek. Evet. Yunus da fena değildi ama tabii bir türlü beklenen Hocam patlamayı Yunus'la yapamadı. Yani evet, Yunus'la şans veriliyor. Bunlar kendileri elinde artık yani. Bu evet, şansları değerlendirmeleri. Daha Okan Hoca ne yapsın hocam? İşte bugün evet, oyna. Al formanı kardeşim. Nasıl evet. Kerem zamanında geldi 3. ligden aldı formayı bırakmadı ve Avrupa'ya gitti. Siz de oynayın kardeşim. Adam Evet. veriyor formayı. Daha ne Adnan yapsın Hocam, yani? Adnan Hocam, şimdi biz daha önceki yayınlarımızda da Beşiktaş'ın kadro derinliğiyle ilgili bir takım açıklamalar yaptık. Bizim yayınımızdan sonra Beşiktaş'ta inanılmaz transferler gerçekleşti. Gerçekten onlar da farkındaydı veya işte yayınları takip ettiler, Tabii farkına tabii. vardılar. O derinlikten sonra yani genişliği için yani yedeklerinin çok güçlü olması gerektiğinden falan bahsettik. Ondan sonra 3-5 tane transfer daha yaptılar. Yani aynı durum Galatasaray için de geçerliydi. Galatasaray da bir iki tane transfer yaptı. Şu an Yunus ve Yusuf Demir kardeşlerimiz ben inanıyorum Galatasaray derinliğine yani futbol Tabii tabii. kadrosuna büyük bir güç vereceklerdir. Yani nasıl bugün 4-5 değişikliği birden yaptılar. Orada onun gibi bir alternatif olacaklar yani. Güçlü bir alternatif olduklarını düşünüyorum yani. Mutlu hocam bir futbol Evet. takımını bak hepimiz biliyoruz. İlk 11 şampiyon yapmaz. Yedek kulübesi yapar. Tabii ki, tabii Yedek ki. kulübesi kaliteli olan takım yani şansı büyüktür. Yani şampiyon oranı yüksektir. Kulübe belirtir yani bu. 11'i koyarsın 90 dakika 11 tamamlamaz ki. Hayatta hiçbir futbol takımında. Onun için yerine gelecek futbolcular futbolu oyunu değiştirecek. Skora Evet, katkı sağlayacak ki faydası olacak. İşte onun için Beşiktaş zaten yedekleri yoktu geçen sene. Kadro derinliği evet. yoktu. Mecbur Sezon olacak. başında da yoktu Adnan Hocam. Sezon başında da yoktu. Tabii Son tabii. transfer kapanmasına yakın birkaç tane futbolcu var. Kadrosunu Eksiklerini güçlendirdi görüyorlar yani. tabii. Evet, aynen Tabii öyle. tabii eksiklerini görüyorlar. Mesela Evet, Galatasaray'ın bugün bak yedek kulübesine baktık. Gerçekten iyi futbolcular var. Bak farkındasınız değil mi? Yedek evet, isimleri bir aynen öyle. saydı yani. Hep Yani girenlerden sayalım yani on- Batshuayi, Kerem Demirbay yani yerel 11 onlar, futbolcusu. evet, İlk 11 futbolcusu hepsi tabii yani. yani. Olması Evet. gereken Adnan Hocam. Olması Tabii gereken. tabii. Kadron ne kadar geniş olursa, güçlü olursa o kadar başarı sağlarsın. Tamer kardeşimize de bu arada teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Yorumlarıyla Tamer İyi çok sağ ol. Galatasaray destekleştirdiği için. Teşekkürler. iyi Evet, Galatasaraylıdır Tamer. evet, Sağ evet, olasın. aynen öyle. Şimdi hocam şöyle devam edeyim ben. Şimdi Osimhen, Mauro Icardi bu oyunun efsanesi. Batshuayi de çok ölümcül bir oyuncu. İkisinde de öğreneceğim şeyler var demiş hocam. Ne diyorsunuz Çok güzel. Evet. Osimhen? Çok Ne güzel kadar işte. şey değil mi? Böyle Mütevazi, Hocam çok mütevazi. mütevazi. Evet, Evet. hocam boşuna yıldız olmuyorlar işte hocam yani. Boşuna evet, yıldız olmuyorlar. aynen öyle. Ya ne kadar güzel bir şey. Ve bugün adam sanki kiralık gelmemiş. Daha yeni ilk Şey, maçında adam ya nasıl oynuyor kardeşim maşallah ya. yani bu yorumuyla Barış Hocam, özür diliyorum Adnan Hocam, bu Evet. yorumuyla kendi gücüne Güç daha büyük bir kattı. güç katıyor Tabii. yani. Güç katmış oluyor yani. Yani daha böyle severek, sevdirerek kendisini sahaya ve futbola kendisini daha çok veriyor yani. Yani Zaha gibi değil yani. Havadar böyle burnu havada değil. Adam bak dünya yıldızı.
dünyanın şu an en pahalı 4-5 futbolcusundan birisi ne diyor bak, Icardi'den, Batshuayi'den çok öğreneceğim şeyler var diyor. Bu nasıl Evet. müthiş bir cümle kardeşim. İşte Evet. bunu taraftar ve camiye bunu kucaklar kardeşim. Kalbinin içine alır böyle futbolculara. Abi, Evet. çok güzel bir söz yani. Gerçekten çok güzel bir söz. Evet. Evet. Ay. Hocam şimdi Osimhen şöyle gelmeden önce de Galatasaray'ın ne kadar büyük bir takım olduğunu biliyordum. Elimden geleni yapacağım demiş. Yani hocam biz ne dedik? Galatasaray bir vizyon sahibi bir takım dedik, değil mi? Yani vizyon Avrupa'da sözü olan, sözü geçen futbol kulüplerinden bir tanesi. Yani her kapıyı açıp girebilecek spor kulüplerinden bir tanesi. Ne diyorsunuz hocam? Hocam ben geçenki yayınlarda Osimhen geldiğinde yayın yapmıştık. Galatasaray eğer böyle devam etsin Osimhen 50 milyon Evet. euroyu verir alır bak. Bunu söylemiştik. Evet. Yani belki fazlasını verir bilmiyorum ama 50 milyonu masanın üstüne koyar alır yani Hocam Osimhen'i. tek transferle işi bitirir mi diyorsun ya? Ben bilmem. Yani eğer böyle Yani, gitsin e, tabii abi yani Yani abi onu forma yıldız ya. satışından, maske satışından, seyirci Mutlu hocam. bilet satışından yine kurtarır yani öyle Mutlu düşünüyorum hocam şahsen. geldiği gün 300 bin forma satılmış. Bak 1 Evet. milyon hedefi vardı yönetimin. O gece 300 bini satıldı. Bak bir futbolcu. Oo, çok güzel, evet. Bir canım yani bunlar boş şeyler değil. Ben ne dedim? O gün yayında da dedik. Eğer bu futbolcu Ocak ayına kadar aynı böyle devam etsin. Zaten taraftar da tuttum yönetimi aldırtırır onu. Kim olursa olsun bak söyleyeyim size. Evet. Ben burada şunu Galatasaray belirtmek, evet. Galatasaray yani parasına bakmaz alır abicim. Almalı da zaten. Evet. Barış Hocam Zaten ben burada şunu, evet, 75 milyona mı düşürttürdü zaten satın alma evet, şeyini, 70 milyon satışını. civarında. 70 Buyur hocam, civarında. buyur. Evet Barış Hocam burada ben şunu belirtmek istiyorum. Şimdi siz de yayının başında söylediniz yine. Yani bizim Galatasaray taraftar gruplarının yani böyle yangına körükle Yangın giden tayfa. yangın tayfa var. Ya arkadaşlar biraz sabredin. Tabii Biraz canım. bekleyin. Biraz izleyelim. Yani Hocam daha ne oluyor sezonun biliyor başı. musun? Bak şimdi ne oluyor biliyor musun? Sezonun başı. Şimdi onlar da nasıl savunacaklar kendilerini biliyor musunuz? Diyecekler ki biz bu yangını yapmasaydık bu takım böyle oynamazdı. Evet. Savunmasına geçiyorlar. Öyle bir Transfer şey yok. Öyle bir yapmazdı. dünya yok. Transfer yapmazdı transfer diyorlar. yapmazdı. Bilmem ne olmazdı. Yani şimdi kötüde de Aslında- onlar yangın, iyide de onlar yangın yani. Aslında Mutlu Böyle- hocam bu olayın böyle başı olmaz. Beşiktaş'tan 5 yemekten başladı bak. Evet. Aynen. Yani Taraftar Orada bir hiç haklılar, psikoloji beklemiyordum. dağıldı. kabul ediyoruz. Aynen. O zaman da konuştuk Evet. aynı şeyleri. Haklılar ancak Evet. biraz da beklemek lazım. Biraz da Hocam görmek lige lazım 4'te takımı. 4'le başladı ya. 4'te 4'le Yani- başladı ya. Şu an Salı iki günü puan Antep önde. maçı var. Evet. Salı Antep günü de maçı oynanmayan var. maç var ha. Evet. Allah aşkına yani şimdi bir durun ya. Ha şimdi o yangın tayfa diyecek ki işte şunu söyleyecekler. Ya biz iyi ki yangın yaptık ha. Biz yapmasaydık bu yangını bu takım böyle düzelmezdi. Ne Okan Hoca düzelirdi, ne yönetim düzelirdi, ne futbolcu. Ya sizi kim duyuyor ki? Sizi kim duyuyor da bu kadar yani? Ben onu anlamıyorum yani. Ya arkadaş Belden aşağı vuruyorlar hocam. Yönetime, hocam başkana belden aşağı olmaz vuruyorlar. ya. Sen buna Galatasaraylık Eleştirebilirsin değil ki. tabii. Eleştir. Eleştir ayrı bir tabii. mesele. Belden Eleştireceksin aşağı ama vuruyorlar. her şeye de yangınla gidilmez ki hocam ya. Yani takım transfer yapacak. O işte niye yapmadı işte. Ya Jakobs kim? İşte Sara kim efendim? İşte şöyledir böyledir sürekli. Her hamleye, her harekete bir şey var. Yangın var yani. Yangın tayfa var yani. Ya kardeşim bu takım zaten oturmuş bir kadroydu. Tamam eksiklikler, hatalar olmadı mı? Oldu. İllaki oldu. Tamam transfer bana göre de öyle. Transfer süreci dönemi iyi yönetilemedi. Evet katılıyorum ama her olaya da yangınla gidilmez ki ya. Hocam Ya geçen sene kardeşim, sol beksiz şampiyon olduk. Sol tarafsız şampiyon olduk. heh. Ya bu Sol takım taraftan- Galatasaray ya. Bir sabır Allah ya. Allah. Bir çıksın insanlar. Bir seri. Ya hocam bak ne diyorum ben hep. 2, 3, 4 seriden sonra hepsi susar hocam. Hepsi ondan sonra biz tamam en büyük Tabii, Galatasaraylı biziz derler yani. Öyle bir dünya yok arkadaş. Hiç kimse kusura bakmasın yani. Kadıköy'de şimdi Takıma- Osimhen iki tane atsın Osimhen bak bakalım sen yer yerinden oynuyor mu? Şimdi
Tabii. Yani zor zamanlarda sahip çıkmak lazım. Zor zamanlarda destek vermek lazım. Tabii canım, önemli olan o. Önemli Evet. olan o zaten. Yani şöyle şimdi her şeyden önce sevin sevmeyin arkadaşlar. Okan Hoca gibi şampiyon bir hoca var. Ya Okan o yapılmayan transferler üzerinden Okan Hoca'yı gönderdiler, Fatih Terim'i getirdiler ya. Allah'ınızı severseniz bu nasıl bir Galatasaraylılık ya? Ya arkadaş, Okan Hoca transfer istiyor. Her hoca ister transfer. Ha oldu olmadı elindekilerle çıkacak yani. Ama Okan Hoca transfer komitesi değil ki, gidip de orada pazarlık yapmıyor ki. İtalya'ya gitti Okan Hoca. Oyuncuyla görüşmeye gitti. Yangın tayfa yok efendim. Ne o yani buradan isim de vermeyeyim. Hadi şey olmasın. Belki öyle bir şey, yani belki değil, öyle bir şey yok zaten de. Türkiye'de ünlü bir bayan sanatçıyla neymiş efendim, İtalya'da yemek yemişler de saatini işte saat aynı saatmiş de bilmem neymiş de işte transfere gitmemiş de aleme gidiyormuş da bilmem ne. Ya biri bir yalan atıyor ortaya. Atanlar da belli zaten. Herhalde. Yangın tayfa arkadan bizim yangın tayfa, Galatasaraylıyız diyen yangın tayfa arkasından yangınla gidiyor ya. Ya arkadaş sabır ya. Ne oluyor ya? Her yazılana inanıyorsunuz. Her söylenene inanıyorsunuz. Ya biz de olayların içindeyiz. Biz hiç ağzımızı açıp bir kelime ediyor muyuz? Evet. Yani siz zannediyor musunuz ki o ünlü bayanla Okan Hoca şu anda çıkıyor olsa Okan Hoca gizleyecek, saklayacak veya o bayan Yok gizleyecek, ya, saklayacak Okan Hoca'nın yani. aile düzeni çok iyi ya. Aile babası ya. Öyle şey olur mu ya? Ya tabii canım ya. Hayır hayır. Olur mu? Yani bizimkiler yok sen transfere gitmedin de işte takıma zarar veriyor. Sen git istifa ver. Barış Fatih Hocam, Terim gelsin. Yeter bu ne ya? Barış Hocam, inanır mısın? Yani şimdiki bu konuştuklarımızın diğer rakip takımlardan çok kendi taraftar grubumuz zarar veriyor. Ya onlardan bu şekilde yorumlar, bu şekilde haberler yapılarak yani diğer takımların rakip taraftarlarından çok kendi taraftarlarımız takıma zarar veriyor. Ya hocam işte onu ifade etmeye çalışıyorum ya. Diyorum Evet. ya arkadaş ellerinde bir sosyal medya şeyi var böyle. İşte bildiğimiz sosyal medya şeyleri biliyorsunuz, platformları. Evet, evet. Her aynen öyle. yazılana, her yazılan oradan çıkana inanıyorlar. Her yazılan çıkana inanıyorlar. Biz gerçeği biliyoruz, gerçeğe yazıyoruz. Bize kimse inanmıyor ha. Bize kimse inanmıyor ha. Doğruya inanmazlar. Yalana He. inanırlar. Bak bir tane altına da ya hakikaten haklısın helal olsun diyen yok yani. Ha bir tane yalan at ortaya. Oo vay efendim helal olsun. Ya sen işte sen nasıl öyle yap, yani kime ne salladıysan artık yani. Nasıl olur işte, öyle bir şey mi olur işte, şudur da budur da bir dünya. Ya biz toplum olarak hocam yangını seviyoruz ya. Hakikaten seviyoruz yani. Biz Çok. Yani biz doğruların yanında olamıyoruz yani. Ya bu hoca, bu takım 2 sene üst üste şampiyon oldu. Bu hoca çıktı balkondan küfür etti. Biz o küfüre de alkış yaptık. Bak, şampiyonluk gecesinde biz o küfüre de alkış tuttuk. Biz böyle bir toplumuz. Ha ne oldu? Şimdi de adamın transferlerle bir şeyi yok. Alakası yok. Adam yapılamayan transferlerde istifasını istiyorsunuz. Fatih Terim'i getiriyorsunuz da bilmem neyle bilmem ne. Ya saçma sapan şeyler yani. Ya bir sabır da. şeylerden beslenme diye buna denir. Yani spekülatif haberlerden beslenme yani. Ya hocam Astarı olmayan. Okan Hoca gitti diyelim. Sallıyorum ya, örnek veriyorum yani. Hadi Dursun Başkan gitti. Adnan Polat açıklama yaptı. Benim uzaktan yakından başkanlıkla bir alakam yok dedi adam. Evet. Yani her yazılana biz de inanıyoruz. Herkes inanıyor yani. Bir şey gidiyoruz yani böyle. Ya arkadaş bir insanlar bir konuşsun. Veya gerçekten bilinen bir şey varsa bilen adam konuşsun yani. Ama Ya işin yönetim mantığı- gerçekten çok yıprandı Barış Hocam. Yönetim Hocam, çok yıprandı. Evet. Yıpranacak. Yıpranması şart. Tamam. Yani bu bak transfer Yönetim içinde meselesi, büyük sıkıntılar var. Evet. hocam transfer meselesi yönetime yazar. Teknik direktöre Tabii canım. yazmaz. Ben onu Başkana anlatmaya yazar çalışıyorum. abi. Başkana yazar. Başkana niye yazar biliyor musunuz hocam? Başkan ne dedi?
şampiyonluk kutlamalarından hemen sonra transferleri, önümüzdeki sezonun transferlerini son güne bırakma lüksümüz yok dedi. Kampa Yani verdiği yetiştireceğiz sözler dedi. yerine getirilmedi. Heh. Evet. Cüzdanını salladı. Evet. Şey için Aydın için, siz söyleyin Oğuz adını. Aydın. Oğuz Oğuz Aydın. Aydın Oğuz Aydın. için cüzdanını salladı. Oğuz Aydın yok piyasada. Bana Şimdi bırakın, sen onun transferi bende bana dedi. bırakın dedi. Tamam, bunları dediğin Ama anda ben şunu söyleyeyim Barış Hocam. Oğuz Aydın Buyur yani hocam. Fenerbahçe'ye giderek belki de yani Fenerbahçe'nin Hayatının büyük hatasını yaptı. bu kadro derinliği içerisinde kaybolup gidecek ve Adnan Hocam'ın da dediği gibi hayatının en büyük yanlışını yapmış olduğunu Galatasaray'da fark oynardı ediyor. hocam. Hocam, Okan Hoca oynatırdı. Galatasaray'da oynardı ama Fenerbahçe'de kadroya yani 11'e diyeyim, kadroya demeyeyim de 11'e girmesi çok zor yani. hocam Bu bak, kadro derinliği için söylüyorum yani. Evet. bak şöyle, Jose Mourinho kendi istemediği bir oyuncuyu oynatmaz. Evet. Bak, daha önce Oğuz Aydın Mourinho'dan önce gelmiş olsaydı, takımda olmuş olsaydı belki farklı olurdu. Evet. Yönetimin transferi o. Yönetimin transferi. Sırf Ya, Galatasaray'a yönetim şey transferi- vurmak için. Ben yani onu diyecektim. Galatasaray'a darbe vurmak için yani Galatasaray'a transfer yaptırmamak Ya için yapılan hocam, bir transfer yani. Hocam Galatasaray, bak ben bugün yine Alanyaspor As Başkanı, başkan yardımcısıyla yine konuştum. İsmini de verin, Bilal Bey'le. Bilal Bey'le, evet. Evet, Bilal Bey'le görüştüm. Dost yani, abi kardeş gibiyiz yani. Konuşuyoruz sürekli. Yani Galatasaray'ın Fenerbahçe başından beri hep şeydeydi zaten. Transfer şeyinin içindeydi. Ama oyuncunun ısrarı, Galatasaray istiyorumdan dolayı hem Alanyaspor cephesi hem oyuncu cephesi Galatasaray'la görüşmeye başladı. Ama oyuncuya Galatasaray'ın teklif ettiği para, ya biz bunları anlattık ama yine anlatayım yere gelmişken, nakit olmadığı için orada anlaşamıyor. Fener'de 6 Futbolcu milyon verecekti. nakit veriyor. Futbolcu verecekti. Evet, evet. O mesele o yani. Sonra oyuncu da baktı ki yani bir şekilde oynaması lazım artık yani. Galatasaray'da vazgeçiyoruz deyince ikinci alternatif Fener'e geldi. Yani artık ben olsaydım Fener'e gelir miydim? Yani denerdim, bir challenge yapmak için denerdim ama sıkıntı işte, Mourinho almadığı için o sıkıntı yani. Mourinho sıkıntılı bir hoca hocam. Yarın Fener'e gelmek bir şey değil. Uğur Mourinho abi, yani hoş değişik geldin. bir adam. Sefalar getirdin yayınımıza. Sağ olasın. Renk getirdin. Teşekkür ediyorum. Sadece bu takımda zaha kalmış olsa başka şeyler konuşuyor olurduk demişsin. Değerlendirelim abi. Maç sonra ne demiş? İyi yayınlar Mutlu Bey demiş. Mustafa da mesajını, yani Çok her teşekkür mesaj ediyoruz çok. Mustafa kardeşim, sağ olasın. Ondan sonra iyi yayınlar diler, Galatasaray'ı tebrik ederim demiş. Tamer de demiş ki Kerem Aktürkoğlu Benfica'da ilk maçında gol attı mı? Oo, çok iyi. Attı. Vallahi çok iyi. Vallahi var ya. Vallahi Bak var işte, ya. Güzel bir başlangıç hocam ya. var ya, bak oyuncular için demek ki kafası rahatlayınca, yani o kafandaki Milli maçta belletti. Milli Evet. maçta belletti. o baskı, Evet. o stresi falan atınca, Evet. bak işte görüyorsun değil mi? Oyuncu nasıl açıldı, nasıl da gollerle Tamer devam ediyor. kardeşimize çok teşekkür ediyoruz bu Tamer, bilgilendirmesi çok için. sağ Güzel ol. bir haber oldu Teşekkür yani. ederiz. Yayında, canlı Evet. yayında güzel bir haber oldu. Hocam Evet. Benfica 60 milyona satar Kerem. Sen merak etme. Galatasaray'da alamaz. Galatasaray'a Ya değil. zaten Yukarı. Yukarı. Evet. 60 milyon euro koymuşlar. Serbest kalır maddesi koymuşlar. Bonservis aynen. bedeli koydular. Ya Evet. biliyor onlar nasıl futbolcunun geleceğinde neler yapabileceğini az çok biliyorlar. Onu Yani o maddeyi hemen yapıştırıyorlar oraya. Biz demek ki hocam, bak dün Mutlu hocam sen yoktun. Biz Evet. dün Adnan hocamla konuştuk. Ya biz bu transferlerde hocam bir türlü bu arada Beceremiyoruz. beceremiyoruz. Hocam Sen ne bu arada düşünüyorsun şey de hocam? söyleyeyim. Siz- Yeni değişiklikler buyurun. oldu. 6 futbolcu oyuncu değişebiliyor bu yeni Evet, şeyde. bugün onun Heh. maç esnasında Bu- tartışmasını Heh. yaptık. Biz de İşte beraber izlediğimiz arkadaşlarla. 6 maça yani gönüllüsüne bıraktılar yani o artı biri, 5 artı biri. İstese değiştiriyor yani. 6'ya çıktı oyuncu değişikliği. Evet, aynen öyle oldu. İyi Evet, iyi oldu mu hocam?
Ya Yani bence Abdülhamit takımın gittikten yarısı sonra- değişmesi iyi bir şey değil bence. O kadar değiş. Ha böyle büyük yani sakatlık olur işte beyinle ben de ilgili onu bilmem diyorum şey. zaten. Ha onun haricinde Zaten daha önce öyleydi Adnan Hocam. evet, Yani yapılan şeyde e, maddede o vardı yani. Kafada bir sakatlık olduğu sürece ondan 5 dolayı artı ya, biri ondan dolayı. öyle bir değişiklik olabiliyordu. Şimdi tamamen onu 5 Serbest artı bir normal bıraktılar. serbest bıraktılar yani. Evet. Hocam Osimhen'in hava toplarındaki hakimiyetleri müthiş Tabii ya. Ya canım. mükemmel, Her evet. kafa Ya topunu ben alıyor hocam. biliyorum da şöyle bugün hani bir o kafa topuna çıktı da rakibi sakatladı. Yani adam yerinden kalkamadı. Yani Hocam Çok sırtını dayıyor bir de topu vermiyor kimseye bak. Sırtını çok dayıyor. O aynen. güçlü bir çok önemli fiziği bir var. şey. Yani Abi Adnan bir de Hocam'ın burada daha önceki yayınlarında söylediği aklıma geldi ben bugün. Ben de beyaz futbolculardan çok fizik gücü daha güçlü tabii siyahi siyahi oyuncular futbolcuları evet seviyorum, evet. seviyorum ve istiyorum dedi. Galatasaray'da Evet. bu şekilde futbolcuların olması gerekliliğinden falan bahsetti. Çok da doğru bir tespit. Evet. Bugün Adnan Hocam'ın o zamanki söyledikleri şeyler tek tek ortaya Mustafa çıktı hangi yani kanal veriyor doğruluğu. ya? Bir söyler misin? Yazar mısın? Maçı hangi Dayanıklı kanal oluyorlar veriyor? işte Mutlu hocam. Dayanıklı Evet, oluyorlar. Adamlar aynen güçlü, öyle. fiziği güçlü oluyor yani. Dayanıklı Evet, oluyor. Evet. Mesela bak Yani Yelert'in yerine siyahi futbolcu olsa o kadar yerlerde gezmez bak. Aynı evet, yaş, aynı fizikte bir tane siyahi futbolcu olsun Yelert'in yerinde mesela daha evet, güçlü olur. aynen öyle. Evet. evet. Bu arada şeye bakıyorum. Benfica maçının hangi kanalda olduğunu söylediniz Barış Hocam. Evet Hemen hocam. ona bakıyorum. Hemen Sekiz bilgi buçuk mu veriyorum veriyor? size. TV sekiz Bu buçuk mu arada veriyor? bu arada maç 1-1 oldu. Onu da söyleyeyim. Santa Clara gol attı. Yani daha doğrusu 1-0 öndeydi. Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle beraber 1-1 oldu. Şu an yayını da isim vermek gerekir mi bilmiyorum. Sport Söyle hocam Plus, bir şey olmaz. Ya. Sport Plus, Sport Plus ve Tabii Spor veriyor. Tabii Hı Spor hı. iki kanalı veriyor. Sport Plus mı veriyor? Paralı Evet. kanal, şifreli kanal onlar. Evet, aynen öyle. Bakıyorum. Bu arada 2-1 Neyse. oldu Barış Hocam. 2-1 oldu Öyle şimdi. mi? Evet, şu an 2-1 oldu. Benfica mı attı? Benfica attı ama golü atanı göremiyorum. Ona bakıyorum. İlk golü Kerem Evet. Kerem pas attı. vermiştir ya. Şu an onu göstermiyor Kerem ama pası vermiştir yani. evet. Yusuf Çavuş, Osimhen ne oynadı be demiş yani. Evet. Peki Müthiş şöyle bir soruyorum. futbolcu. Ben izleyicilerimize şunu soruyorum. Bugünkü yapılan transferlerin Galatasaray'a vermiş olduğu katkıdan memnun musunuz? Hocam Yani bunu bir Yelert dışında memnunum. Ben memnunum kendi adıma. Dünkü gelen futbolcu da kadroya girdiği zaman bir başka olacak bak Galatasaray. Bu sözlerimi unutmasın arkadaşlar. tamam. Şalai gerçekten çok diri bir futbolcu. Çok güzel ortalar var. Kornerin o ceza sahasını yani taç çizgisinden diye acayip orta atıyor hocam. Tam Osimhen ve Icardi'lik paslar. Bir de Osimhen Icardi'yi gol kralı yapar bak bunu da söyleyeyim sana. Osimhen kendi gol kralı olur da Icardi'yi gol kralı yapar. Icardi mi Osimhen'i gol kralı yapar? Hocam ikisi de birbirini Tabii. besler ya. Tabii. Yani Tabii. Yani Icardi yani rahatlar yani. Icardi rahatlar. Evet. Çünkü pas gelmiyor. Ben evet. Hocam kale önüne pas yani orta yapılmıyordu Galatasaray'da. En büyük şey buydu. Şimdi ortalar gelmeye başladı. Bak Sara orta yapan bir futbolcu. Ondan sonra Jakobs orta yapan bir futbolcu. Ondan sonra bu dünkü gelen futbolcu da işte Şalay'da gelince müthiş ortalar olan bir futbolcu. Yazar en büyük özelliği ben orta yapması şeyi zaten. soracağım. Uğur abiye şeyi soracağım. Uğur abi şu an dinliyorsun bizi. Salah'ı sana göre nasıl bir oyuncu? Yani Salah şimdi bugünkü oynayanların dışındaki oyuncuyu soruyorum sana. Bugünkü oynayan oyuncuları hepimiz gördük zaten yeni transferler anlamında. Ama oynamayan Salah'ı da Uğur abi sen çünkü Uğur Macar abinin futbolcu. evet onun şeyine güveniyorum futbol bilgisine. Eski kurtlardan kendisi. Sen ne düşünüyorsun abi bu konuda? Sana zahmet yazarsan sevinirim. Evet Mutlu Hocam. Evet, şimdi yeni transferlerle ilgili sorduğun soruya öncelikle cevap vereyim Barış Hocam. Yani Adnan Hocam'ın söylediği gibi bence yani
Zaten Osimhen'in tartışmaya bile gerek yok. İsmail Jakobs yani gerçekten fizik gücüyle Çok iyi. Galatasaray'ın Çok iyi. defansına çok büyük bir katkı verdi. Çok büyük bir yani transfer oldu diyebilirim. Burada Salah'ı da keza öyle olduğunu biliyoruz. Öyle olduğunu düşünüyoruz. Yelert için Adnan Hocam'ın dediğine bir tık katılıyorum. Tamamen değil ama bir tık katılıyorum. Şöyle Yelert'in fizik gücü yani gerçekten zayıf. Yani tamam ilerleyen süreçte belki kendini bulabilir. Mesela Arda da Real Madrid'e gittiğinde o şekildeydi. Ama verilen çalışmalarla, salon çalışmalarıyla falan fizik gücünü inanılmaz yaptılar. İnanılmaz güçlendirdiler. Ve şu an Arda'yı yani yakın mesafeden görüntüleri falan var böyle tanıyamazsınız ya. O vücudu ne hale gelmiş yani. İnanılmaz bir kas yapmış yani. 60-70 milyon transfer teklifi vermedi Real Madrid. Tabii aynen Tabii öyle. transfer teklifi geldi. Evet aynen öyle. Mustafa mesela onu buyurun hocam. Yelert fiziği hocam orta sahada olsa bak Yelert'in fiziği iş yapar. Gerçekten öyle fizikli yani küçük zayıf fizikli adamlar orta sahada iş yapar. Ama defans sol şeylerde işte güç gerektiren yerler buralar. Güçlü olacaksın yani. Çünkü karşındaki civa gibi adamlar geliyor. Pas ya adam eksilen adamların olduğu yerde güçlü olacaksın hocam. Güçlü fizikler lazım orada. Yelert'in çok özür dileyerek bir benzetme yapmak istiyorum. At gibi adamlar var yani. Onun karşısında sen çok güçlü olman lazım yani. Evet. Onun için yani ben oralarda güçlü adamlar olsun, diri adamlar olsun istiyorum mesela. Ondan dolayı. Yoksa Yelert de zamanla zaten Yelert geldiği takımlarda zaten iyi oynamış futbolcu. Tüm milli takımlarda, lig takımında kaç maça çıkmış? 200 maça mı çıkmış şimdiye kadar? Adam zaten yani tecrübeli bir futbolcu yaşına göre. Evet. İspat etmiş yani kendini ispat etmiş diyebiliriz. Tabii. Evet. Sadece fizik yönünden zayıflığı var. Biz alışkın değiliz o bölgelerde bu fizikli futbolculara. Biz hep oralarda bak farkındaysan güçlü fizikli siyahi oyuncular oynattık yıllardan bu yana. Sağda ve solda. Hep diri futbolculardı. Bu bize şey geliyor, hafif geliyor biraz. Ondan kaynaklanıyor. Evet. Az önceki Mustafa Sümer'in yorumuna Barış Hocam zaten daha önce açıklık getirmiştik. Evet, daha önce açıklık getirmiştik. Osayi'nin Osimhen'in daha doğrusu Icardi ve Batshuayi için söylediği sözlerin kendini çok daha büyüttüğünü, çok daha iyi bir şeye verdiğini ifade ettiğini ben zaten dün şeyde dedim, ben dünkü yayında dedim. Macaristan'a Raşitsa'sı diyorlar zaten. Yani Raşitsa'yı biz çok aradık değil mi? Beşiktaş'a gitti. Mustafa yazmış. Raşitsa'dan daha da iyi orta yapan. Çok iyi yani aynı anda yok Mustafa hocam, daha önce yazmıştı da ben şimdi Uğur abiye döneceğim. Uğur abinin şeyine dönecektim. O yüzden yayına getirmedim. Dün söyledik zaten. Yayınlarda söyledik. Evet. Uğur abi demiş ki abim Salah'ı Kerem'in daha çok savaşanı demiş. Güçlü. Tabii hocam. Hocam boş bir futbolcu değil bak söyleyeyim size. Evet. Allah razı olsun can kardeşim düşünceme değer verdiğin için. Abi her zaman ya. Allah senden de razı olsun. Ne demek ya. Bu maçta sağ üstünlüğü hangi takımda demiş. Yani onu açıklamaya gerek yok yani sahada her şey çok güzel bir maçtı. Gösteriyor yani evet. Samet Bozbay çok güzel bir maçtı. Cimbom'un 5 tane attı helal olsun arslan parçaları demiş. Yani şimdi arkadaşlar şunu da belirtmek istiyorum bu arada. Yani aynı Young Boys maçındaki gibi yani ayağımızın yani takımın daha doğrusu ayağının yere basması lazım. Önümüzde bir Fenerbahçe maçı var. Fazla kendimizi kaptırmayalım. Daha temkinli, daha bu 5-0'lık galibiyet kimseyi yanıltmasın. Daha sağlam ayağımızı yere basmamız lazım. Daha dikkat etmemiz lazım. O maçta Galatasaray'ın gerçek gücünü o zaman göreceğiz yani. O zaman daha net konuşabiliriz hocam, yani. Osimhen'in maçı olacak o maç. Osimhen açık alan yakalayacak yani geri ileride. Bu maçta kendini gösteremedi. Çünkü Galatasaray baskılı oynadı hep zaten. Osimhen açık alan yakaladı mı kimse tutamaz Osimhen'i. Fenerbahçe maçı Osimhen için bir maç olur yani bak. Patlama maçı olur. Evet. Şimdi hocam size şöyle bir yorum getireceğim. Şimdi Kerem Aktürkoğlu Benfica'ya gideli kaç gün oldu hocam? Bir hafta. Bir hafta oldu. Hafta bile değil evet. Antrenmana çıkalı. 2-3 gün. 3-4 antrenman çıktı.
çıkmamıştır 3-4 antrenman. Mümkün değil Adnan Hocam. Ya- Ya bir maç bir antrenmandır belki yani. 1-2 hadi 2 diyelim. Yani iyimser Evet, söyleyelim. 2 diyelim. Bak 2 Ama burada hazır antrenmandan gitti. sonra Hazır futbolcu var. tamam hocam. Hazır gitti. Bak Galatasaray'a nereye gelenler de geleceğim? Barış Hocam'ın demek istediğini ben demeden anlıyorum He. yani. Bu He. Galatasaray'a gelen futbolcular da hazır mı değil mi demememiz lazım. Yani He. futbolcu zaten gittiği yerden yani hazır gitmiş olması lazım yani. Aynen öyle. Sadece bugün bir tek ya kafam takıldı. Acaba Okan Hoca Batshuayi'nin gönlünü kırmamak için ilk 11'de Batshuayi ile başlayıp Osimhen'i daha sonra oyuna alabilir miydi? Ve Batshuayi bugün sizce böyle bir hafif kırılma, küsme demeyeyim de şöyle hafif bir kırılma yaşamış mıdır? Çünkü çok iyi bir performans sergileyerek geldi bu haftaya kadar. Fena değildi yani. Şimdi doğruya doğru yani. Mutlu Hocam ne diyorsun sen bu konuda? Barış Hocam, şimdi Bu ben arada Bursa'ya da bizden çok selam Evet, olsun. teşekkür ediyoruz Muhammed Muhammed Emrecan kardeşim. çok sağ ol. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Barış Hocam oradaki Osimhen'in çıkartılmasını zaten önümüzdeki hafta oynanacak maçın önemini anlatmışlardır. Yani orada bir kırılganlık yaşayacağını düşünmüyorum. Yani tam tersine kendisinin sakatlanmaması için herhangi bir cezalı duruma düşmemesi adına çıkartılmış olduğunu çok iyi biliyordur yani. Osimhen de biliyordur yani. Ondan dolayı hem fazla yorulmama adına yani herhangi bir kırılganlık yaşadığını düşünmüyorum şahsen yani. Onu anlatılmıştır, ona söylenmiştir yani. Mustafa da sana doğru yükleniyor ha Mutlu Hocam bak. Sağ olsun. Sağ olsun. Ya Yani şimdi sana doğru böyle Mustafa- prenseliyor topları yani. Mustafa kardeşim yani teşekkür ediyoruz yorumlarınla bize katkı verdiğin için. Yani şimdi İbra konusu gerçekten bambaşka bir olay. Şeyde de daha önceki yönetimlerde de Burak Elmas döneminde falan hatırlıyorum. Şimdi genel kurullar bir mali yönden ibra olur, bir de idari yönden ibra olur. Ben mali yönden bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum ama idari yönden belki ibrası biraz sıkıntı olabilir diye düşünüyorum yani. Ama neticede de herhalde o da geçer ama biraz sıkıntılı geçer gibi geliyor bana yani. Tamam. Adnan Bu Hocam, şeye bağlı. Bu İbra Buyurun. olayı Dursun Bey'e, Dursun Başkan'a şart koşarlar. Dediler ya yönetimden değiştireceksin ya da genel kurula gidip başkan değişsin. Yani bu şartları sunarlar. O da o Evet. şartlara göre bir plan çizer, ibra ettirirler yani. Dursun Başkan da Yani şimdi bu takıma daha ömrünü vermiş bir adam yani. yani daha çok bu Dursun Başkan şu an kafasında benim anladığım kadarıyla tesisleşme üzerine biraz yoğunluk verdi gibi geliyor bana yani. İşte şimdi Dursun Başkan'ın yıpranmasının en büyük sebeplerinden birisi de işte Bankalar Birliği'nden bu sene çıkacağız dedi. Bak hala olmadı. Kemerburgaz'a artık dedi bu sene oradayız dedi. Bak olmadı. Florya'ya kepçeleri indireceğiz dedi. Olmadı. Onun için işte millet yani böyle Dursun Başkan'ın sözlerine biraz güvenemez oldular. Bunları demeseydi bunları yani Evet. gün, tarih, Değil mi? aylar Verdiği vermeseydi sözlerden tabii dolayı hani şeyden dolayı bence evet sen bak doğru söylüyorsun. sezon Ama her başladığında şeye Kemerburgaz'dayız dediydi. Evet, her Olmadı. şeye rağmen de ibra olacağını düşünüyorum ben yani. Ya Evet. düzgün adam. Dursun Başkan dürüst adam gerçekten. Ama Evet. yönetiminde affedersin fırıldak adamlar var. Bunları bir sefer çıkarmaz. Zaten Yönetimi kadrosunu tam istediği gibi oluşturamadı yani. hocam biz dün müjde verdik. Ben bugün birkaç tane atayım dedim şeye. Herkes paylaşmış, herkes anlatıyor. Erden Timur şartlı geri geliyor. Erden Timur yönetimden 3-5 kişinin ismini, Ama kellesini tabii. Adnan Hocam şöyle bir şey var. Erden Timur da açıklama yaptı. Öyle bir şey yoktur diye bir açıklaması Desin var yani. hocam. Desin. Onu da Kesin o. söyleyeyim ben yani. Ben sana söyleyeyim haftaya Fenerbahçe Galatasaray maçında Galatasaray'ın otobüsünde yer alırsa şaşırmayın da dedim yani. Bu kadar da Evet, evet. konuşuyorum. Çünkü şöyle. Yani Erden Timur gibi birisinin de Galatasaray'da olması şart. Yani Hocam şu yönetimin içerisinde gerekli yani. niyeyse Evet. abi, biz transfer için istemiyoruz Erdem saha dışında. Bak saha dışı Evet. çok önemli bir olay. Bak Hamit Altıntop ne dedi? Yıllarca federasyonda yöneticilik yapmış adam. Ben sahada Evet. oynandığını biliyordum. Ben buraya gelince Hocam, dedi sahanın dışı ne kadar önemliymiş dedi bak. Icardi'yi Tabii. nasıl getirdi biliyor musun? Vanda Nara'yla Icardi'nin haberi bile yok. Görüştü. Evet. Tabii. Vanda Nara'yla anlaştı. Ondan Onu sonra tavladı Icardi'ye önce. Onu tavladı önce ondan diyelim sonra ha. Evet. aynen. Tabii canım. Uğur Adnan Avcı Hocam demiş o ki Osimhen varsa o oynar dünyanın hangi takımında olursa olsun kimse Tabii kırılmaz canım. demiş.
Yok. Evet, abi. aynı deminki Evet. dediğimiz Bir de gibi bu kırıldığını İbra sanmıyorum yani. meselesi Evet. yok artık. Bence de İbralar tek oldu. tek oldu. İbralar tek diyorsun. oldu hocam. Birleşti, tek oldu. Yani Yok tamam doğru. Yani evet, şey manasında diyorum. İkisi de gündeme tüzük, getiriliyor. Yani tüzük mali yönden ve değişti. idari İkisi yönden tek oldu. tamam Yok, tek ikisi tek oldu. oldu. Doğru söylüyor Uğur Bey. Yani ona göre bir oylama yapılır diye düşünüyorum. Gerekli de hocam onu birleştirdiler. Evet. Peki devam ediyorum. Mustafa demiş ki yine Mutlu hocam sana doğru. Peki abilerim sizce olmalı mı İbra demiş. Kendi düşüncesini söylemiş. Yani saygı duyuyoruz tabii herkesin düşüncesine, Mustafa kardeşimizin Evet. düşüncesine de saygı duyuyoruz ama bence her şeye rağmen yönetiminde yani yönetiminden ziyade başkanın da iyi niyetli olduğunu, Adnan hocamın da söylediği gibi iyi niyetli olduğunu düşünerekten İbra olması gerektiğini söylemek istiyorum ben buradan. İbra da Derin olur Galat diye düşünüyorum yani. İyi Derin niyetli yani, Galatasaray evet. Derin Galatasaray'la Mutlu hocam Dursun Başkan'la zaten anlaşma yaparlar bu konuda. Ya Söyleyeyim şimdi size. şöyle Yaparlar. söyleyeceğim. Evet. Şöyle söylemek istiyorum Mustafa Bey'e. Yani hiçbir başkan yani hangi kulübe gelirse gelsin bu Galatasaray için değil Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon veya bir Anadolu'nun herhangi bir takımı kim olursa olsun ya orada başarısız olmak için gelmez veya işte takımı küme düşürmek için gelmez. Muhakkak takıma katkı sağlamak için, muhakkak takıma başarılı olabilmesi için bir takım çalışmalar yapar. Bundan dolayı da yani onu yok ibra etmeyelim, şey yapmayalım diye öyle bir düşünce bence doğru değil diye söylemek istiyorum. Bak ben size bir şey diyeyim. Mehmet Cansu'nla biz Zorlu Center, Zorlu AVM'de 3-5 arkadaş yemek yedik. Biraz oldu buna. Bayağı sohbet ettik. Uzun, hatta onun da bir fabrika satış işleri falan vardı. Şunu diyor başkan. Hocam diyor bu büyük takımların başkanı olup da iflas etmeyen yoktur diyor. Bak Evet. gerçekten bunu ben başkanın ağzından duydum, şaşırdım. Gerçekten dedi hocam her şeyin gider dedi. Bu büyük Evet. takımlarda başkanlık yapmak kolay bir şey değil dedi. Herkes sanıyor ki kazanıyorlar, büyüyor. Evet. Tam tersi dedi. Büyük takımların başkanları dedi iflas eder dedi yani bak. Evet. Bunu birebir ağzında sohbette Şimdi söyledi. bu Tabii. söylediğinizi Uğur kardeşim de desteklemiş bir nevi de Dursun Başkan İbra olmazsa biz başkan bulamayız gibi. Ama ben bunu katılmıyorum. Şöyle katılmıyorum. Barış Hocam Uğur Bey'in yorumu gelirse ekrana. Tabii tabii. Yani şöyle yani arkadaşlar tamam ben de söyledim İbra olması gerektiğini ve Dursun Başkan'ın değerli bir insan olduğunu yani her başkanın Dursun Başkan gibi her başkanın da takıma katkı vermek amaçla gelmiş olduğunu geldiğini kesinlikle düşünüyorum. Ancak İbra olmasa da veya giderse de başkan bulamayız falan olayı kesinlikle Yok yanlış. canım Şöyle Galatasaray'da yanlış. başkan adayı çok Galatasaray'da ya. Olur. başkan adayı çoktur. Buna emin olun. Yani Dursun Başkan gider, Ali Başkan gelir, Veli Hocam Başkan aday gelir. Yani aday çok da bu şeyi kaldırabilecek, bu cendereden çıkabilecek Barış hocam gerçi şöyle var böyle var, gerçi çıkar, ya. çıkar. Var Barış Hocam geçişlerde ya. çıkar. geçişlerde Çıkar, Galatasaray çıkar. bir abiyi getirir. Büyük bir abi. Çevresinde Evet, birleşirler. Aynı Mustafa Başkan gibi falan. Ya hocam evet, saha Du- içerisinde Duygun galibiyetler Yarsuvat geldiği gibi böyle sürece başkanların başarı etrafında tabii. evet. İnan yani saha Kıraç gibi, evet. içerisinde başarı geldiği sürece İnan Karaç zaten başkan kulüp olmaz bir daha da. yönetmek. Ya olmaz da şey manasında büyük olarak demek istedim yani. Geçici şey olarak yani. Eşref Hocam Hamamcıoğlu var mesela. Evet. Okan Hoca'nın açıklamaları, maç sonu açıklamaları gelmiş. Hiç Bu gelmezse maçlara Erden Timur gelir. Öyle söyleyelim Uğur kardeşimize. Gelir ya. Sıkıntı yok. Gelir. Evet. bu maçlara hazırlık milli takım sonrası zor oluyor. Çok fazla oyuncumuzla çalışamadık. Devamında sadece iki gün birlikte çalıştık. Rakibimiz beşli savunmayla bizi karşıladı. Bunu bir duran topla çözdük. Oyunun devamında rakibimizin çok açılmadığını gördük. Girdiğimiz pozisyonlar ve attığımız golle bizim için önemli. Ayrıca çok fazla pozisyon vermedik. Bu bizim için sevindirici. Transfer dönemi önemli ama transfer dönemi bittikten sonra oyuncuların ve bizim rahatladığımızı görüyoruz. Yolumuza kazanarak devam etmek istiyoruz. Hem Türkiye Ligi'ni kazanmak hem de Avrupa Kupası'nı kazanmak istiyoruz. Ben burada bir şeye değineceğim hocam. Hocam bu sene alınan tüm transferlerin hepsine söylenen cümle şu: bu sene Galatasaray Avrupa Kupası'nı istiyoruz ve şampiyon olmak istiyoruz. Hocam bu arada
Kerem bir saniye. Kerem'in golü var mı? Asist mi yaptı Kerem? Ortayı mı yaptı? Ne yaptı? Vurmuş, Batista çıkarmış Barış Hocam. Ha tamam, devreye girdiler herhalde. Devre arası şeyi gösteriyor, pozisyonları gösteriyor. Hocam yani oyunculara şu sözler yani şu söz değil de şu söylem özellikle öne çıktığını görüyorum yani. Bu sene UEFA'da final oynamak istiyoruz ve kupayı da almak istiyoruz. Bu takımda olmak istiyorsan, bu kupanın bir ucundan tutmak istiyorsan bu takımda seni görmek istiyoruz denilmiş. Bunu da dipnot olarak ifade etmek istiyorum. Çünkü gelen bütün transferlerin açıklamalarında, mesela Salah'ın hemen geldiğindeki açıklamayı falan da takip ederseniz, izlerseniz orada yine o da değinmiş. Demek ki bunlar bu şekilde ifade ediliyor. Sara iyi bir oyun ortaya koydu. Torreira ile beraber çok iyi bir oyun sergilediler. Özellikle savunma oyuncularımızın öne doğru çıkması Sara'nın performansını etkiledi. Taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Takımın oyunu ve taraftarımızın coşkusu birleştiğinde çok güzel oluyor. O yüzden takımımızın hep böyle oynaması gerekiyor demiş Okan Hoca. Şöyle bir mesajlara yine geri döneceğim. Erden Timur ilk kavgada kaçtı gitti. Ergün Gürsoy gibi abilerimiz neler ile savaştı, kaçmadı demiş. Hayır, Yine ben doğru ona katılmıyorum Barış Hocam. Yok, kaçtığı olayına ben kesinlikle katılmıyorum. Yani öyle bir şey yok. Yani dayanabilirdi, yani biraz daha kalabilirdi demek istiyor Yok, yani. Adnan Hocam öyle de değil. Galatasaray'ın içerisinden bile çok baskı vardı. Farklı olaylar var. Yani burada konuşulacak konular değil. Yani Erden Başkan'a veya hatta Dursun Başkan'a kadar baskılar olduğunu biliyoruz yani. Erden Timur'u bir şekilde Galatasaray'dan kopardılar yani. Adnan Yoksa Hocam, Erden Timur kendisi gitmek istemedi yani. Tabii, Evet. tabii. Evet. Zaten Levent kardeşim, fazla para yatırmak, fazla şampiyon olmak değildir ki zaten. Dediğin gibi o dönemlerde çok yürekli futbolcular alındı. İsimsiz, gerçekten kimse ismini bilmiyordu o dönemlerde. Lucescu'yu getirdiler, bu Hamal nereden geldi, bu köylü nereden getirdi dediler. Bak, çok eleştirdiler. Evet. Ve o dönem taş gibi Beraberliğe takım oynuyor. yaptı. Sürekli beraberliğe oynuyor diye söylendi Lucescu Tabii, için. taş gibi takım yaptı. O ekonomi yani Darboğaz'da şampiyon yaptı Mehmet Cansun. Mehmet Cansun onun bedellerini ödedi maalesef, biliyorum yani. Gerçekten çok da değerli bir insan. Bayağı mal varlığı Mehmet kaybetti. Cansun gibi Türkiye'ye gelmiş geçmiş fair play ödülüne sahip hiçbir insanı, başkanı tanımıyorum ben. Yani çok düzgün, yaşım çok düzgün 55. insanlar. Yani ben Mehmet Cansun gibi play yani fair play'e aday ödülü alacak hiçbir başkanı tanımıyorum yani. Bu kadar net söylüyorum yani. O kadar değerli bir Neyin başkan. fair play hocam? Ya Barış Biraz Hocam daha açarsan. şöyle yani o her dönemde yaşandığı gibi o dönemlerde de Mehmet Cansu Başkanımızın zamanında da Özhan Can Aydın'ı mı diyorsun yoksa? Özür diliyorum. Özhan Can Aydın. Özhan Can Aydın. Ben de o yüzden sordum soruyu. Evet, özür diliyorum. Yani onunla Mehmet karıştırdım Cansun bir anda. deyince Bir anda onunla karıştırdım. Doğru söylüyorsunuz. Fenerbahçe 6-0'lık maçında alkışladıydı ya tribünde. Yani evet, yani her ne olursa olsun Özhan Can Beyefendi Aydın'ı adamlar da, beyefendi rahmetle adamlar. anıyoruz. Mekanı cennet olsun inşallah. Amin, amin. Evet. Şey demiş Uğur abimiz, üstadım 2 sene şampiyon olup devasal arazi katıp tarihin en pahalı kadrosunu kuran bir başkan İbra olmaz ise camiada büyük sıkıntı olur. Yoksa tabii ki birileri çıkar demiş. Galatasaray zaten bu kaosta şu anda kaosta itilmemesi lazım gerçekten. Ben şimdi az önce şey dedim. Güzel Hocam bir şimdi tespit yapmış, evet. Şimdi kimse farkındadır belki de, bilmiyorum. Şimdi Avrupa Kupası dedik. Şu dedik, bu dedik. Ben hala neden Muslera değerinde bir kaleci almadığımıza hala şaşırıyorum. Neden derseniz, Muslera Avrupa Kupalarında en az bir 4-5 maç ceza gelecek Muslera'ya. Bakın söyleyeyim size. Biz 8 maç oynayacağız. Bunun en azından belki 6 tanesini oynamayacak. En az 4 garanti zaten. Hiç Adnan bunu Hocam, yıl başında kesinlikle kaleci takviyesinin şart ben olduğunu her zaman Galatasaray- söylüyorum. Bak baştaki yayından beri söylüyorum. Yani Avrupa Hocam şu Kupası'nda olabilir mi Muslera sebebi? yok. Şu olabilir mi sebebi? Eğer ki kurada daha dişli takımlar çıksaydı
bir kaleci transferi yapılabilirdi. Hocam Young Boys Ama- garanti dedik. Bu işlerin garantisi yok. Hocam kağıt üzeri yani hani Yok. bu Kağıt düşünülmüş üzerine göre olabilir mi? yapmayacaksın hocam. Yok. Yok. Düşünülebilmiş olabilir mi diyorum. Yani bu benim yorumum ya. Onu Yani ben şöyle kendim yorumluyorum. düşünemezler. Evet. Çünkü böyle düşündükleri için bu maçları kaybettik bak. Young Boys gibi takımı avucumuzdaki Evet. turu kaybettik. Böyle düşündük diye yani. Bak kağıda göre düşündük. Ama sahaya çıktık. Adamlar makina gibi. İşte Evet. bunu masaya hocam sahaya çıkıp oynayacaksın. O maça göre istersen çayına oyna, gazozuna oyna, çıkıp Evet. yeneceksin. Yani antrenman maçı da olsa kaybetmeyeceksin. Fark Evet. etmez. Bugün Rize maçını 5-0 atıyorsan 10 tane at abicim. Çünkü bunlar alışkanlık hale gelmesi lazım. Maç galibiyetleri. Mustera şimdi Avrupa'da 8 maç oynayacağız. En az 4-5'inde yani ben 6 da bekliyorum. En az 4 tane maç oynamayacak. Cezası gelecek. Çünkü tepik vuruyor yani orada sağın ortasında büyük cezası var. Evet. Onlar talimatlarda yazıyor. 6 da gelebilir. Ama kalecimiz şu anda Günay'a o maçları kaldırabilir mi? Yani yönetim bilmiyorum sanki Avrupa kupalarını bırakmışlar gibi de hissediyorum ben yani. 5. yıldıza mı odaklanmışlar diyorsun Adnan Hocam? Yani olabilir. Mourinho geldiği için yani böyle bir şeye dönmüş olabilir. Yani Mourinho'yu yenmek için gibi de olabilir yani. Evet. Sanki Avrupa'yı ikinci plana etmişler gibi. Olursa olur gidebildiği yere kadar gidebilir gibi. Çünkü Avrupa Kupası'nda Muslera 8 maçın en az 4-5'ini 6'sını olmayacak. Çok önemli yani. Çok önemli. Evet. Bunları herkes Evet. göz O kadar ardı ediyor. o kadar ceza alır mı diyorsun Adnan Hocam? Hocam 4 kesin zaten. 4 kesin. Ama bunun Allah 6'ya kadar Allah. da çıkma oranı var. Tabii canım. Allah Allah. Yani ben Hala 2 maç falan aklımdan geçiyordu. 2 maçta hocam acaba kurtarır mı diye. UEFA'da öyle yok. Bak göreceğiz. İnşallah 2 maç çıkar. İnşallah bir maç çıkar. Ben yine de iyi niyetli düşünmek istiyorum Adnan Hocam. Yani en az 2 maçta Yok hocam. kurtarırız diye düşünüyorum yani. Yaptığı büyük suç hocam. UEFA şeye kaç maç ceza verdi? Milli maçta Bozkurt işareti yaptı diye Kime? Merih Demiral'a. Kaç maç ceza Ha? verdi? 2 maç. 2 İki maç maç. verdi. Bak sırf ondan iki Hiçbir maç şey yoktu. hiçbir Hiçbir şey şey yok. yok. 2 maç. Hiçbir şey Parmak yokken işareti ortada. şuna. Aynen. Evet şuna. Ya o 2 Aynen maç öyle. oldu. o siyasi bir Bu da yani fark ceza. etmiyor hocam. Bak Türk takımların yaptığı her şeyi o senin söylediğin kategoriye alırlar. Hiç merak etme sen. Evet. Şöyle Yani Muslera o Adnan hareketi Hocam yapmamalıydı Avrupa'yı yani. ikinci plana atarsa bu taraftar oturtmaz o koltukta yönetimi demiş İşte maalesef Mustafa'da. Mustafa Bey yani o görüntüyü görüyoruz. Yani Evet. bilmiyorum ben öyle hissediyorum gerçekten. Sanki Young Boys maçında bile biz tam Hocam takım gazı mı olmalıydık. kaçtı diyorsun ya? Gazı kaçtı mı diyorsun? Yani hani bu Gazı yönetim kaçtı. biraz Hocam şöyle Young Boys maçını çantada keklik görmemen lazım. Ya hangi takım olursa olsun istersen üçüncülük bir takımıyla oyna. Sen tam kadro çıkacaksın o maç hocam. Çünkü Evet. çok büyük bir para geliyor eline. Şampiyonlar Ligi'ne gireceksin. Çok Young iyi Boys konsantre olmaları gerekiyor. tabii ha. Yani Onu sen o yapamadılar. takımı yiyeceksin. Ve yönetim kardeşim kendi içinde Okan Hoca'yı da tek başına bırakmışlar. Takım elendi gitti. Şimdi Onda bakıyorum da en büyük hata yine o başta Okan Hoca ve yönetime yazar. yönetim inanın Önünde. Muslera'nın ne kadar ceza yiyeceğini biliyorsa bak benim her bildiğim yalan. Bilmiyorlar bak. Hiç tabii yok tahmin bile bilmez etmiyorlar. aynen. Ama ben bir söylüyorum. En az 4-6 maç arası ceza yiyecek Muslera. Sen hazırlığını yaptın mı kardeşim? Hocam 8 şey de maç çok mı? ilginçti ya. Yani Bu Adnan Hocam hafta onun da Rizespor hesabını muhakkak yapıyorlardır yani yönetimdeki diğer Sanmıyorum. futbol. Yani Yönetim yaptığını sanmıyorum. Zaten Metin Başkan geldik mi uyanıyor, geldik mi neredeyiz de diyor gibi. Hani dün otobüs yolculuğu hikayesi Hocam- verdim yani. Metin Başkan Hocam- öyle, Metin Öztürk. Vallahi dünyadan haberi yok adam. Şey de çok ilginç. Ne diyorsunuz? Mesela Okan Hoca son antrenmanda Rizespor maçının son antrenmanında Osimhen'le Jakobs'u yedek takımla beraber antrenman yaptırdı. Evet. Evet. Bugün ilk 11'de çıkarttı Barış yani. Hocam o basına karşı bir taktiktir yani. Tabii biraz da basın izlemiyordu maçı da yani Ya yok, yani şimdi artık içeriden onlar bilgi duyuruyor, sızmasın, biliniyor. etmesin Tabii, falan. tabii, Aynen. tabii. İşte Her bak şey. hoca böyle yaptı falan filan. Şimdi Barış Hocam bu şeyler idmanlarda bazen mesela az kadronun karşısında yedeğin karşısında sen mesela forvetlerin oynatırsın. Yani güçlü takıma Evet. karşı forvetin oynasın. Anladın mı?
Çünkü karşıdaki güçlü takıma göre karşı oynatıyorsun. Bunlar yani Evet. o oyunun şeyi içindir, bu idman şeyidir yani. Evet. İlk 11'de mesela ne? Forvetlerin karşı takımda oynatırsın ki güçlü takıma karşı oynasın. Bunlar Evet. şeydir yani, önemli idmanlardır bunlar. Olur öyle. Evet. Barış Evet. Hocam biz O yedek Osimhen'in anlamında değildir aslında. evet. Evet. Osimhen'in Barış Hocam Osimhen'in biz hatta o zaman da konusu oldu. Transferi gerçekleştiğinde yapmış olduğumuz programda hatırlarsanız Fenerbahçe maçında yetişecek, Icardi'nin yerine oynayacak falan diye konuşurken ben Evet. orada yorum yapmıştım. Osimhen Fenerbahçe maçına değil önümüzdeki maçta kesinlikle sahada olacaktır diye açıklama yapmıştım hatırlarsanız yani. Evet, Ve dediğimizde evet. gerçekleşti. Gerçekten de kadroya girdi yani. Bu Öyle arada bir futbolcu alıyorsan, öyle bir para veriyorsan sahaya süreceksin kardeşim. Senin lüksün yok yani. Oynatmama lüksün yok yani. Oynatacaksın yani. Bu arada Real Madrid'in maçı var. 2-0 önde. Arda da şu an maçta oynuyor, Arda Güler. Yani onun da bilgisini verelim. Gerçi şey yapıyorlardır, izliyordur izleyicilerimiz ama Barış Hocam, Berkan çok cesaretli oynuyor. Alanya'da da bir ara sol açık oynamıştı. Yani Berkan her yerde oynar. Her yerde Berkan her oynatırsın. Yani. yerde ya gerçekten çok inanılmaz, bir de fiziken de çok diri Görev bir adam oyuncu. hocam. Görev adamı Görev derler ya adamı, işte. aynen. Ahlaklı, iş ahlakı var hocam. İşte ben Aynen öyle öyle. futbolculara hayranım ya. İş Adnan ahlakı. Hocam Hocam bugün oyuna yaptığı girince işin ciddiyetle yapıyor yani. Tabii canım. Evet. Hocasına bu saygısı var. Yedekte kaldığı zaman küsmüyor. Görevini bugün yerine oyuna getiriyor. girdi. Bugün Bak, oyuna o girdi. canım, Okan Hoca'nın İnanılmaz en bir büyük patlama şansı. gösterdi Tabii ya. canım. Evet, evet. Müthişti yani. Ama dediğim gibi Barış'ta o patlamayı göremedim. Yani bugün biraz sanki Hocam gole Barış kadar sanki bir biraz hastalığı var gibi. Böyle bir şey mi aynı var Barış acaba hasta, onda? Ya hasta gibi. He. şimdi Barış Hocam yani bütün futbolcuların zaman zaman hepimiz futbolun Milli içerisinden takımda da gelmiş. oynamadı bak, E, farkındaysan. e, Milli takımda da kadroya almadı hoca. Yani oyunu almadı. Yani Barış'ta bir rahatsızlık var yani. Fiziksel rahatsızlık var. Barış Hocam, yani hepimiz futbolun içinden gelen birileri olarak söylemek istiyorum. Takip ediyoruz. Hepimiz geçmişte de futbolda içinde bulunduk. Yani futbolcularda, futbolcu kardeşlerimizde hepsinde zaman zaman performanslarında düşüşler olur, yükselişler olur. Yani bunu da yani her futbolcu her daim zirvede olmaz yani. Yok, Muhakkak öyle bir düşüşleri de imkan yok olacak zaten. yani. Düşüşleri de olacak yani. Kırılganlıkları da olacak yani. Barış da bunlardan yani zaman zaman yaşayacaktır yani. Bu futbolculardan birisi olarak yaşayacaktır yani. Ama önemli olan tabii zirveye çıkmak değil de zirvede kalabilmek veya tutunmaya çalışmak. Öyle söyleyeyim yani. Eminim olabilir yani ilerleyen süreçte kendini daha iyi gösterecektir yani. Uğur abi bak yine ilginç bir şey söyledi. Hakikaten çok kadrolar gördüm ama ilk defa sol açık orijinli bir adam olmamasına ilk defa şahit oldum. Yunus'u perişan edecek bu taraftar. Buna çok üzülüyorum demiş. Ya Uğur abi biraz da Yunus da oynasın ya. Artık bu şansı da iyi kullansın yani abi. Şimdi Yani hocam şimdi Şalay sağ tarafa tamam gelince Barış zaten anlıyorum sol demek kanata istediğini geçecek. de. Barış sola Evet. geçecek. Barış sola geçecek. Evet. Yani şunu demek istiyorum. Burası Daha önce de Kurtlar Vadisi abi. Yani burada abi o formayı aldığın anda bunun hakkını Çıkarmayacaksın vereceksin. bir daha. Çıkarmayacaksın. Çıkarmayacaksın Yani abiciğim tabii. ha olmuyorsa da demek ki beceremiyorsun. Yani hani ya taraftar Uğur kardeşim bir şey nevi de yapar tabii. yani o bölgeye yedekte yani kadro derinliği hep bahsediyoruz ya yedekte öyle bir futbolcumuzun da olması gerekiyor. Yunus yani orada o 11'de olmasa da yedekte girerek yine bir şeyler yapacaktır yani. Pırpır Evet. oyuncular. Bunlar ne yapacağı Evet, belli evet, olmaz. Pırpır yani. Evet. 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 Hocam 1 saat 20 dakikayı doldurduk. Yavaş yavaş yayınımızı derleyip toparlayabiliriz diye düşünüyorum. Sizin de Evet. ilave etmek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani bu maçla ilgili veya önümüzdeki hafta mesela yarın Trabzon Beşiktaş maçı var. Yine yayın yaparız. Trabzon Beşiktaş maçı sonrası. Onu da konuşuruz. Trabzon'da neler oluyor, Beşiktaş'ta neler olduğu maçın biraz yorumunu yaparız falan böyle. Bir yayın daha çıtırdan yaparız diye Evet. düşünüyorum. Sizler de müsait olur, uygun olursanız. Bu maçla ilgili son düşünceleriniz neler hocam? Yani toparlamak isterseniz ne düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle Evet. Galatasaray işte iyi oynamadığı zaman da maçları aldı. Şimdi 4'te 4 yaptı. Antep'i alacak. Şimdi Antep maçı da var Salı günü. 5'te 5'te götürecek. Maç alma alışkanlığı, bunlar çok faydalı şeylerdir yani. Ya böyle kötü de oynasan maçları kazanırsan ileride bak Mayıslar bizimdir diyoruz. Evet. Galatasaray ben hep
ikinci yarı patlamasını bekliyorum. Ama bu aralarda da maç kaybetmemek lazım işte. Maç kazanma alışkanlığı çok iyidir. Bu arada bu yeni transferler işte bugünkü maçta kaynaştı, iyi oluyor yavaş yavaş. Şimdi Antep maçında zaten oynamayacak yeni transfer statü gereği ertelendiği için Osimhen oynamayacak. Onun yerine yine Batu Evet, Şua'yı erteleme ilk maçında 11'e. oynayamıyor. Tabii Doğru. oynamayacak, Evet, statü Erteleme gereği maçında oynamayacak. oynayamıyor. Diğer Batshuayi. futbolcu. He, yani Galatasaray iyi yolda yani gidiyor. Yeter ki kafası rahat bırakılsın yine yayının başında dediğim gibi. Okan Hoca'nın yani sahanın içine sokalım Okan Hoca'yı. Futbolcularla haşır neşir olsun. Yönetim bazına çekmeyelim Okan Hoca'yı. Sahanın içine bırakalım. Sahanın içinde kalsın. Bak sahanın dışına Fenerbahçe her çıktık sıra Fenerbahçe mahvoluyor. Biz hep bunu tüm yayınlarda söyledik. Sahanın dışına çıkan futbol takımı hocam hezimete uğrar. Evet. Bunu sahanın dışına bizi çıkarmaya çalıştı ama biz çıkmamak için direniyoruz. Okan Hoca da artık kendini biraz sahanın içine atsın. Yönetimin sözcülüğünü bıraksın. Yani bayağı yönetimin şeyine soyunduydu zaten Okan Hoca. Artık orada da kimler konuşacak, kimler ne yapacaksa yönetim artık seçsin. Basın sözcüsü seçsin kardeşim. Yani konuşan adamlar yok mu Türkiye'de Galatasaray'da? Çok. Galatasaray iyi yolda. Yeni transferlerde oturursa gerçekten seyrini doyulmaz bir takım olur. Kadro derinliği iyi şu anda. Ama ben tek şey işte yine Avrupa Ligi ve yedek kalecimizin, iyi bir yedek kalecimizin olmayışı hala soru işareti kafamda. Teşekkür ederiz Adnan Hocam. Ağzına, yüreğine sağlık. Mutlu Hocam sen neler Evet, söylemek şimdi ben de söylemek istediğim yayın içerisinde konuştuğumuz bu yangın tayfayla ilgili Evet. lütfen rica ediyoruz. Takımın genlerini bozacak, takımın psikolojisini bozacak yorumlardan, haberlerden uzak duralım. Lütfen rica ediyoruz. Takıma köstek değil, destek olalım. Yani Hocam onlara göre ama onlar takımı şey yapıyorlar. Onların değişine göre onlar böyle yaptığı için takım göya onu yani birileri işte Galatasaray hocası yönetimi falan bunları duyuyor, okuyor, ediyor artık neyse aman ha bunlar sesini çıkarmasın biz bunların dediği gibi yapalım falan diyor gibi öyle zannediyorlar yönetim yok yani. Barış Hocam. Ya Öyle bir yok yönetim hocam hiçbir ya. takımda yok. Kendileri Öyle bir kandırıyorlar. yönetim Başka bir şey hiçbir yok takım. yani. Tabii. O kendi işlerinde kendi egolarını tatmin ediyorlar. Hepsi o. Yalnız yani benim Aynen demek öyle. istediğim yani biraz sabırlı olsunlar. Biraz destek versinler. Yani iyi günde değil zor zamanlarında da Galatasaray'ın yanında olsunlar. Emin olun başarı gelecektir akabinde. Yani muhakkak başarıyı yakalayacaktır. Biraz sabredin. Şu 25. şampiyonluğu kutlayalım. 5. yıldızı alalım. Yani Avrupa'da başarı muhakkak bir şekilde iyi kötü gelecektir ama şu an bütün hedef, bütün şey Türkiye Ligi şampiyonluğu ve 5. yıldız üzerine kuruldu yani anladığım kadarıyla. İnşallah onlar da olur. Bu arada yorumcu kardeşlerimize de çok teşekkür ediyoruz. Biz de kendilerine iyi geceler, iyi günler diliyoruz yani. Sağ olsunlar, var olsunlar yani. Evet. Evet, anlık 278 kişiyiz. Arkadaşlar sizleri bırakmak biraz beni üzüyor, üzecek. Ekibimle beraber. Ama artık bir saate geldik, yaklaştık. Sizlerden üzülerek ayrılmak zorunda kalacağız. Bir dahaki yayınımızda yine yarın canlı yayınımızda Trabzonspor Beşiktaş maçı sonrası canlı yayınımızda buluşuncaya dek hepinize ayrıyeten çok çok teşekkür ediyorum. Göstermiş olduğunuz ilgi alakadan dolayı gerçekten bugün yine bir bombardıman oldu. Kenan kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Musluğun suyunu açtı yine gönderiyor. Uğur abimizin zaten apayrı yeri gönlümüzde. Her zaman katkılarıyla Evet, sağ bizi olsunlar. destekliyor. Ve Mustafa bunun yanında kardeşimize, evet. Mustafa'mıza teşekkür ediyoruz. Tamer'e teşekkür Evet, ediyoruz. evet. Herkese Bütün bizim izleyicilerimize, evet evet. Beren ablaya Beren Evet. ablamıza teşekkür ediyoruz. Prenses Ee, Beren'imize, evet. evet, çok çok sağ olun. Tekrar görüşünceye dek hepinize iyi akşamlar iyi diliyorum. akşamlar. Arkadaşlar İyi yayınımızı akşamlar beğenip diliyoruz. Sağ olun, abone var olmayı olun. unutmayın. 3000'i zorlayalım. 3000'e doğru gidelim. 3000, 4000, 5000, 10.000, 20.000'e doğru çıkalım. Hep beraber kanalımızı büyütelim. Bak ne güzel bir sinerji yakalıyoruz. Ne güzel bir sinerji ortamı içerisinde güzel yayınlar geçiriyoruz. Beraber Kenan
Emeğinize sağlık. İyi geceler dilerim demiş. İyi Kenan, geceler. senin de Size de iyi senin de geceler. emeklerine sağlık. Çok sağ ol. Teşekkür ediyorum. Salem kolay gelsin. Ellerinize sağlık demiş. Sağ Uğur, olasın. Kenan Bey kardeşim iyi geceler olsun demiş ve hepinize iyi geceler. Allah'a emanet olun. İyi geceler, Sağ olun, saygılar. var olun. Sağ olun, Saygılar, hoşça kalın. hürmetler. Hoşça kalın.